Selam selam diyorsunuz. Selamlaşmanız bir değişik. Bunun kaynağı nereden? Bu selamlaşmanın kaynağı nereden diye sorular başlıyor. Eyvah Türkiye sarsılacak. Bir daha Türkiye sarsılacak. Evet. Efendim, şimdiye kadar hep yanlış biliyorduk. Bir cennet var, bir cehennem var. Evet. Yani ashab-ı meş'eme, meşhum, şom, şimal, suratsız, meymenesiz anlamında. Şom ağızlılar. Şom ağızlı gibi. Evet. Bir de ashab-ı meymene var. Meymene yani yüzde meymenet olmak gibi, yemin ehli, sağ ehli demek. Evet. Bunlar tabii yanlışlıkla sağcı ve solcu diye ikiye ayrılıyor. Çok yanlış. Evet, Yani çevirilerde. bir ekonomik sağ sol yok orada. O başka bir şey. Bu bir eksenle ilgili bir şey. Bu bir eksen, aks, makas, öyle bir şey bu. Ben açıklayana kadar herkes şöyle zannediyordu. Sağ var, sol var. Ya da cennet var, cehennem var. Doğru mu? Evet. Ama Vaka suresinde 1400 yıldır kimse görmedi şunu. Siz diyor, 3 sınıfsınız diyor. Daha önce bilinen 2 sınıftı. Evet. Cennetlikler, Evet. cehennemlikler 2 sınıf. Evet. Hatta normal meallerde, çevirilerde cennetliklere sağcılar denirdi. Evet. Cehennemliklere solcular denirdi. Böyle bilinirdi. Pardon, deniz gezmiş gibi söylemem. Onlar hep mübarek şehit oldu hepsi. Evet. Evet, Onlar aynen. Amerikan 6. Firavun'un kıble yapmadılar. Evet. Kesinlikle şehit Yani oldular. öyle sol sağ değil bu. Evet. Evet. Ve bu şekilde bilindiği için insanlar tam olarak idrak edemediler aslında. Edemediler. Bu 3. sınıf. Bulamadılar ki. Bulunmadı, evet. Onlar şunu da bulamamışlardı. Kur'an'da namazını sordular. 3 vakit 2 rekat dedim. Ya nereden uyduruyorsun bak şimdi? Ben uydurmuyorum dedim. Kur'an uyduruyor. Haşa. Kur'an uydurmaz. O zaman birimiz uyduruyoruz. Yerlerini gösterdim. Bu var mıydı Kur'an'da diyorlar. Evet. Vardı. Evet. İşte bu selam nedir ona da bakalım. Ya da 3 sınıf olmak nedir? Kaptanım dilerseniz önce ilgili ayetleri okuyabilir miyim? Evet, isterseniz vakaya baştan girin. Baştan mı başlayalım? Baştan girin, ben hemen tık. Tamam, o zaman arkadaşlar, rejideki arkadaşlar, bu arada Fransa'dan rejimize Ozan Yakut arkadaşımız da geldi. Bugün rejide kendisi bizlere yardımcı oluyor. Kendisine ayrıyetten de teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Emrah Özer de aramızda, rejideki Çok arkadaşlar. güzel, çok güzel. Sevgideğer yönetmenimiz Ömer Bey'in destekleri de inanılmaz. Onları da anmak istedim programa girmeden önce. Oldum, biliyor musun? Evet. Beni kan tutsa bile kanka olduk biz Ömer'le. Gerçekten. Evet. Şimdi evet, bienvenue en Turquie, Monsieur Ozan. Evet. Vakıa suresine o zaman başlayabiliriz. İlk ayet şöyle diyor. Koptu mu o vakıa bir? Onun vukuunu hiçbir yalanlayıcı yoktur. Evet. Şimdi hemen anlatayım. Vaka nedir? Bir şeyi vuku bulmasıdır. Bu kadar basit mi? Allah Vaka sureye adını veriyor. Diyor ki o öyle bir kopuştur ki Allah'tan gayrı hiçbir şey kalmayacaktır. Bu kıyamet mi? Değil. Onu anlatırız. Evet. Bu öyle bir kopuştur ki Rabbil aleminin bütün alemleri yok olacaktır. Kıyamet midir? Değil. Kıyameti daha anlatırız. Kıyamet şu kadar kaldı. Evet. Şu kadar kaldı vakanın yanında. Demek ki vaka dendiğinde bütün evrensel, ilk ruhlar nasıl yaratıldıysa kalübelada, her şey nasıl baştan başladıysa o şekilde bir şey olacak diyor. Yeniden yaratılış başlayacak diyor. Zaten biliyoruz kaptanım diyorsun. Evet. Kıyamet kopar, arkadan yaratılırız. Bu öyle değil. En sonunda anlatacağım bunu, neden böyle olmadığını. Evet. Tamam, devam ediyoruz. Evet. 3. ayete geçiyorum ben hemen. O alçaltıcı, yükselticidir. Evet. O alçaltıcı, yükselticidir. Dağlar
ufalandıkça ufalandığı, Evet. dağılmış toz haline geldiği zaman. Evet. 6'ya kadar bu şekilde. Şu anda 7. ayete geçiyoruz. Tamam. Siz de 3 sınıf olduğunuz zaman diyor. Evet. Evet. Ezvacen diyor orada. 3 tane sınıfsınız diyor. Evet. 3 sınıfsınız. Evet. Sağda ashab-ı meymene, Sağda sağcılar ki o mutlu sağcılardır diyor. Evet. Solda diyor solcular yani ashab-ı Meşeme. onlar ne yazıktır onların hallerine diyor. hı. Bir de ileride sabikun, işte o sabikun. evet. Sabikun es-sabikun diyor. Yani Evet. 3. sınıfı sabikun olarak işaretliyor ayette. Hemen onun bir sıralamasını yapalım şöyle elimle göstereyim. Cehennem altta şöyle Evet. dursun. Cennet üstte. Bir şey daha var. Onun üstünde. O bir şeye gideceğiz şimdi. Evet. Şimdiye kadar bunu fark etmediler. O nedir o? Evet. Hadi cehennemi anlatalım önce. Buyurun. Tamam. Onlar neyim cennetlerinde mukarrebun diyor. Orayı geçtik. Geçeceğiz oraya. İsterseniz şimdiden açıklayayım onu. Ee, Sabıkun ne demek? Naim ne demek? Mukarrebun ne demek? Dilerseniz şöyle ayeti sırayla geçelim kaptanım. Öyle mi yapalım? Evet. O zaman burayı unutmayalım. Şeyi ekleyelim. Bizim selama ekleyelim. Oraya Tamam, gidelim. tamam. Hemen diğer ayetlere geçiyoruz. Cehennemi anlatıyorsun. Birçoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerden diyor mukarrebundan bahsederken. Peki o zaman sırayla gidelim. Evet, Aman Kur'an'ı evet, bozma. aynen. Neredeydik? Sabıkun, sabıkun. Demek Evet. ki 1, 2, 3 var. Evet. Üçüncüden bahsediyorum. Diyor ki orada o sabıkundur. Sabıkundur. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? İkisi de kopuk. Cehennemde de kopuk. Cehennemde de kopuk. Cennetten de kopuk. O sabıkundur. Evet. O başka bir şeydir. Evet. Ayrı bir şey. Ayrı bambaşka bir şey. Evet. Çünkü bize Kur'an verilerine göre cennet Cebrail Aleyhisselam'ın bulunduğu son sedir ağacı denen Sidret-i Münteha'nın olduğu bütün şeylerin boyutların bütün mekanların hepsinin bittiği yere deniyor. Evet. Ondan sonrası boş. Peygamber bile başka bir vasıtayla işte raf işte minder diyorlar falan filan işte Burak deve diyorlar gidiyor. Demek ki o boşlukta yani mekanların bittiği yer var. Peygamber Efendimiz diyor ki hadi gidelim diyor. Ben gelemem diyor Cebrail Aleyhisselam. Neden? Evet, Miraç ben sırasında. mekan kaplayan bir insanım. Yani varlığım. Varlığın. Benim en boy yüksekliğe vesaire ihtiyacım var. Bir yere yayılmaya ihtiyacım var. Evet. Sen gideceksin. Evet. Yani Cebrail en son o yerde duruyor. Diyor ki buradan ilerisini ben gidemem diyor. Ben gidemem. Sen gideceksin Sen diyor gideceksin. Peygamber Evet. Efendimiz'e. 11 boyut örtülen, bürünen falan diye götürüyor onu. Evet. Şimdi anlatmak istediğim şu. Sabıkun sol ve sağ dediği cehennem ve cennet dediğinden farklı arkadaşlar da candaşlarım, dostlarım, izleyicilerim. Farklı. Farklı bir yer. Başka bir yerde. Hadi biraz ipucu verelim. Allah'ın misafirhanesi. Evet. Allah'ın misafirhanesi diyebiliriz Sabikuna. Evet. Şimdi ne diyor orada? Naim diyor değil mi? Evet. Sabıkun, es-sabıkun. Bir de Onlar neyim cennetlerinde Naim. mukarrebun. Evet. Neyim. Naim cennet şu anlama geliyor. Bütün cennetleri çöpe at. Öyle bir cennet yap ki Allah dostlarına ait olan bir cennet yap. Naim cennet. Nimet fışkırıyor her yerinden. Şöyle anlatayım. Cennet denen yerde hani bildiğimiz cehennem, cennet üstüydü. Cennet denen yerde bizim hani var ya Bora Bora adaları falan var. Evet. Tropik adalar Tropik var. adalar Güzel var falan filan. yemyeşil, masmavi denizin Öyle, olduğu. mercanlar, adalar, atoller onlar var. Kur'an Evet. anlatıyor bunları. Evet. Bunlar rutin şeyler. Diyor ki onların diyor derileri yenilenir cehennemdekiler için. Evet. Cennettekiler için mesela şöyle bir şey diyor. Onların diyor
bütün harcadıkları cinsel buluşma dahil. Hepsi yenilenir, hepsi yenilenir. Onlar bakiredir oradaki diyor şeyler. Onlar da yenilenir. Bir tekrar var herhalde tekrar kaptanım var. orada. Bir git bir gel var. Şimdi cehennemden ipucunu vermiş bize. Evet. Nasıl vermiş? Onların derileri bir yanar, bir onarılır. Sonra bir daha yanar, bir daha onarılır. Evet. Bir filmi ters oynatalım. Evet. Şöyle ters oynatalım. Burada burası onarılmış, burası yanmış. Evet. Yanmış, onarılmış. Bakın nereye sıkıştı şu kadar yer. Evet. Yani iki doğru parçasının arasına sıkıştı. İki şeyin arasına sıkıştı. Evet. Hep bir, böyle gidip gelirseniz. bir ileri bir Evet. geri. Ebedi, onlar diyor ebedi cehennemdedirler. Evet. Ya da ebedi cennettedirler. Evet. Bakın o kadar kısa bir yerdesiniz ki şu kadar bir aralıkta. Naim denen bir şey yok. Hı hı. Anladığım kadarıyla o zaman kaptanım tekrar ediliyor. Yani Tekrar ediliyor. bir gün yaşadınız mesela cennetin veya cehennemin bir gününü yaşadınız. Evet. Sonra tekrar. Evet, tekrar ediliyor. Şimdi bu neden böyle oluyor? Onu anlatmam lazım. Şeytanın da bir zamanı vardı ya, bir ileri bir geri gidiyordu. Evet. Geçmiş şeyleri de anlattık. Evet. Daha önceki programlarda Evet, daha önceki anlatmıştınız. programlarda. Şimdi cennettekilerde, bildiğimiz cennettekilerde böyle bir zamanı var. Garip bir zamanları var. Evet. Her şey tekrar etmiyor ama çok küçük bir ebediyet içinde sıkışmış durumda. Şöyle anlatacağım size. Bakın bunu matematik dostlarımız çok iyi bilirler. Şu ikisi arasında her bir adımımızı bunun yarısı atmak şartıyla şu kadar yarım atmak şartıyla. Evet. Sonraki adım bunun yarısı, bunun yarısı. Bunun Her yarısı. adım bir sonrakinin yarısı şeklinde. Bunun adı Zenon paradoksu. Buradan buraya varamıyorsunuz. Evet. Yani tavşanı kovalıyorsunuz ama yakalayamıyorsunuz. Çünkü her attığınız adım diğerinin yarısı küçük olunca üst üste koyunca bir etmiyor. Evet. Ama sonsuza kadar da kovalıyorsunuz. Ulaşamıyorsunuz bir ama rakama. tavşanı sonsuza kadar kovalıyorsunuz yakalayamadan. Evet. Çok ilginç. Şimdi evet güzel şeyler de görüyorum bir taraftan. Zenon paradoksu değil mi bu? Evet, Zenon paradoksu. Evet, Zenon paradoksu. Evet. Bakın ok vuramıyor adamı. Evet. Çünkü okun her gittiği yer 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8, 16, 32, Gittikçe 64. yarılıyor yani her O seferinde. adam kurtuldu, ölmüyor. Evet. En sağda bir adam var. Evet. Zenon paradoksu böylelikle göstermiş Evet. olduk. Yukarıda da var. Demek ki cenneti veya cehennemi derileri kavrulur, yenilenir. Evet. Şu kadar 1 santime sığdırdı. Hatta o gördüğünüz şekil 1 milim de olabilir. 1 Evet. milim. Hadi mikron olsun. Yine de bitmiyor ama. Bitmiyor. Evet. Çok ilginç bu Zenon Şimdi paradoksu. naim kelimesi anlatayım. Naim bunun dışında diyor. Bu sefer tersi. 1 iken 2. 2 iken 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Nedir bu? Raf raf. Ne? Raf raf. Raf raf. Bakın orada bir tersi raf vardı. Evet. Küçük 1 santim içinde. Burada da sonsuzluk kulesi var. Evet. Sonsuz bir kule var. 1, 2, 4, 8, 16, 32 üst üste Tersine üste İşte doğru Peygamber çoğalıyor. Efendimiz'e diyor ki Cebrail Aleyhisselam, ya sevgili Muhammed diyor, ben diyor raf raf değilim diyor. O sensin diyor. Evet. Abi raf rafa refref de diyorlar, minder diyorlar. Minder diyor. Ne minderi canım? Halbuki o kadar basit Bu arada olmaması. benim minderim var mı? Varmış tamam. O kadar da basit olmaması lazım yani. Hocam bir soru sorabilir miyim? Bu minderlikleri uçurur mu? Vallahi uçuranları da varmış yani. Her şeyi peki. yapıyorlar. Tamam. O zaman oldu. Evet. Raf raf anlatıyordum. Evet. Allah'ın Rauf ismi bu. Allah raf raf sonsuzluk kulesinde ulaşmak anlamına geliyor. Öyle bir kule ki birinci katı 1 ise ikinci katı 2, 4, 8, 32, 64. Evet. Başka bir şey de anlatacağım burada. Sadukun üst sadukun diyor. Bu öyle bir yüksek kuledir ki diyor. İspakı öyle yüksektir ki bu kulenin diyor. Onun Allah'ın misafirhanesine kadar gider. Allah'ın misafirhanesine kadar gider. Evet. Öyle bir şey. Peki
Naim nedir başka? Aşağıdaki normal cennetlerde her şey tekrarda olduğu için Evet. evet, Allah Vehhab adı vardır. Vehhab nedir Allah'ın adı? Tabii Vehhabileri karıştırma çünkü birdenbire moralim bozulur. Vehhabiler de tam Aman. evet. Allah korusun. Vehhab ismine uzaktan yakından alakaları yok. Ben Allah'ın adından bahsediyorum. Evet, aynen. Allah Vehhab'dır. Nasıl ki size her sabah, her gün, her an nefes olarak bile, yemek olarak bile gıdanızı veriyorsa ya da kalorinizi, oksijeninizi, her şeyinizi veriyorsa cennette bu sorun değil. Bundan 10-100 milyon bin tanesini bir salisede veriyor. Evet. Bir anda aldığınız, ömür boyunca aldığınız şeylerin hepsini 10-100 milyon bin çarpı kendisini çarpınız, bölünüz. Yağıyor, nimet yağıyor. Evet. Bakın naim cennet. Nimet yağıyor. Evet. Takip edemiyorsunuz. Takip edilmiyor. Envanter, zimmet, hiçbir şey takip edemiyorsun. Oo. Her şey sizin. Peki Allah bu niye yapıyor? Ben Vehhab'ım diyor. Verdikçe verenim diyor. Evet. Orada diyor sana şu kadarcık veriyorduk. Oruç tut diyordum. Bilmem ne diyordum. Burada bunların hepsini almaya geldim. Aşağıdaki cennetteki şaşırıyor. Ya yukarıda neler oluyor ya? Yukarı niye bizimki gibi değil? Nimet üstüne nimet. Nimetler yağıyor diyor. İşte naim bu. Naim Şimdi naimden sonra bir de mukarrabı var değil mi? Evet. Tabii bu mukarrabı falan dediğim 49 anlamı var ama ben burada birinciden bahsedeceğim. Kelimenin kökü karabe yani akraba. Akraba, evet, kare. Başka anlamı var mı? Yakın. Yakın olmak. Zaten yakınlarımız, birinci derece yakınlarımız derken akraba diyoruz değil mi? Evet. Böyle diyoruz. Akraba. Akraba akreptir deme bak çok ayıp. Akraba akrep değil. Değil. Tamam. Tamam. Oraya geçelim. Geçelim orayı. Şakalaşmadıktan sonra da insanlar Aynen. bizi tam manasıyla da hani çok ciddi aldıkları için, Evet. gergin oldukları için, uykuları gelebilecekleri için biraz Kaptanım, Allah'ımızın, yaratıcımızın bu şakalaşmak üzerine Latif. El-Latif. El-Latif, Allah'ın letafeti üzerine. Onlardan biri de latife, şaka yapar Allah. Evet. Cehennemde size tokat atacağını mı zannediyorsunuz Allah? Size tokat mı atacak? Şaka yapacak. Ya ne demek şaka yapacak? Allah şaka yapar mı? Orası cennet. Allah'ın veçhini, yüzünü gördüğün zaman herhalde sana tokat atmayacak. Allah latiftir, sana gözükecek ve sana şaka da yapacak. Evet. Tabii bunlar baştan anlatıyorum ama daha sonra birkaç program sonra Allah nasıl şakalaşır, Allah'la nasıl samimi olur? Evet. Bunları da konuşacağız. Evet, ne kadar güzel bir olay. Yani Evet. Allah'ımızın latif olması. Gelelim mukarrabını toparlamaya. Tamam. Akraba, yakınlık diyor. Peki akrabanız kim sizin? Bulalım, akrabayı bulalım. İşte anne, baba falan Ha. filan. Ama oradaki o yeni cennetteki akrabanız kim? Evet. O cennete şu anda bir tek kişi var. Şu anda. Evet. Onu da Allah şöyle tasvir ediyor. Allah İbrahim'i dost edindi. Halilullah makamı. Halilullah makamı. Evet. Yani bu naim cennetlerin sabikunun diğer ismi de Halilullah makamı. Halilullah makamı nedir? Niye Evet. bir kişi? Allah yaşadığımız sürece İbrahim'i dost edindi. Daha bize sıra gelmedi. Öyle bir şey yok. Evet. Hele bir hesabımız görülsün. Bakalım biz de o yollarda mıyız? Evet. Şu anda Allah bir tek kişi için, bakın hiçbir dostu yok Allah'ın. Kimseye dost edilmedi. Allah velidir, dost eder de halil değil. Kimseye. Bir tek Hazreti İbrahim halil. Evet. Diyor ki ben sana diyor akrabalık makamı verdim diyor, akrabalık. Oo, O kadar yakınlaştırdı ki seni. Dostluk akrabalık değil midir? Evet. Kan bağı Aynen, demek aynen, değil, bakın aynen, bir daha vurgulayalım. Aynen. Ben sana diyor akrabalık bağı verdim diyor. Evet. Olay bu. Ne kadar güzel bir makam. Mükemmel bir Evet. şey. Harika bir yer. Ama şu anda kim var orada? Bir daha söylüyorum. Hazreti İbrahim. Evet. Peki İbrahim yolundan ya Hanif denen Evet. yoldan gidenler, evet. Onlar da ahirette oraya gidecekler. Evet.
Hazreti İbrahim diyecek ki Hanifler bu tarafa. Alıp götürecek. İnşallah o kervanda biz de oluruz. İnşallah bizler de oluruz. Ama her kervan gitmez. Kervanları bilirsiniz, develeri eşek çeker. Böyle eşekler palan falan verirler üzerine ne? Palan mı? Eğer mi ne korlar bilmiyorum. Cübbe mi? Korlar mı orada? Yani. Yani nereye giderler bilmiyorum. Şimdi onları kurtarmanın birkaç yolu var. Yollarından birisi Sırat Köprüsü'ne kaymayan takunya. Ama takunya ne alakası var? Takunya o kadar kötü bir şeydi ki kayar gider. Evet, bir de yanmaz şey vardı. Yanmayan kefen. Yanmayan kefen evet, vardı. yanlışta düşersen. Evet, yanlışlıkla düşersen bunlar şey. satılıyordu yani. Var amyat sürmüşler. 4000 derecede biliyorsun. Ya evet. Yanmaz yani. Ya insanlar da alıyorlar bunları ve müthiş derecede satılmış ilginç şekilde. Çünkü neden biliyor musun? Her cübbe açışta insanların burada cennet tapusu var. Kurban oldum Allah, bir bana vermedin. Bu kadar bilgi verdin, onu bana vermedin o cennet tapusunu. Bol ben gidemeyeceğim ya. Bol bol dağıtıyorlar dünyadayken. Hem yanmaz nasıl? Kefenler işte Hem de nasıl? Sırat Köprüsü'nü geçen takunyalar. Hem de nasıl? Tapuları falan da dağıtıyorlar. Aynen cennet öyle. tapularını falan Evet. da dağıtıyor. Ne kadar kolaymış aslında Ya, cennet tapusu onlara göre yani. Evet. Her neyse onlar Allah'la alay ediyorlar. Allah da onlarla öyle bir alay edecek ki, öyle bir istihza edecek, öyle bir kumpas kuracak ki, buyurun sizin çok merak ettiğiniz cennet sensiz cehennem, buyurun. Evet. Allah bizi o günden korusun. Amin. Gelelim bu akrabalık olayına. Evet. Mukarrebun. Onlar yaklaştırılmışlardır. Daha da yaklaştırılmışlardır. Kime? Allah'a. Allah arşın üzerinde şöyle. Biz onu göremeyiz. Şu üstün üstü yok kabul edin. Evet. Yok bunun üstü. Onun üstü O yok. burada. Evet, o tepede. Hemen altında şu kalem gibi Allah misafirhanesi var. Sabikun orası. Arşın gölgesinin altında. Arşın hemen altında, Evet, arşın gölgesinin altında Sabikun var. Çok aşağıda. Raf. Aşağılarda. Arş aşağılarda. Onları şöyle bir sayfa aldım. Şöyle. Çok aşağı. Burası cehennem. Cennet var. Evet. Farkı görüyor musunuz? Evet. Yani çok yükseltilmiş bir cennet. İşte o ayeti bir de okursanız her şey ortaya çıkacak. Tamam, tekrar Yani geçelim. Sabikunuz. Tamam. Sabikun. İleride sabikun, işte o sabikun. Onlar Neim cennetlerin Naim cennetlerinde mukarrebun. Birçoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerden. Mukarrebun. Onlar orada akraba olacaklardır. Bir dikkat, burada bir orantı var, ters orantı. Evet. Bir kısmı Birçoğu öncekilerden. birçoğu öncekilerden. Şimdi arkadaşlar, dostlar, izlerler. Dünya nüfusu 2 idi, 4 oldu, 16 oldu, 46 Evet. oldu değil mi? Evet. Böyleydi dünya nüfusu. Ama şimdi milyarlarla ölçüyoruz bunu. Evet, 8 milyar nüfus var. Evet, 136 milyar kişi doğdu, öldü bugüne kadar. Hatta doğmaya devam ediyor. Evet. Şimdi burada bir ters orantı var. İlk yerler mesela Urhuruk'la kaçtı, bilmem neydi, sit alanları, sitelerdi. Nüfus 500. Evet. Nüfus 500. Her mahalle işte 100'er kişi diyelim. Birer peygamber falan gönderiliyordu. Evet. Demek ki nüfus azken her şey kolaydı. Onların nüfusu o kadar az ki, hani şöyle bir örnek vereceğim. Buyurun. Sadece Hazreti İsa'nın döneminde, yani öldüğü yıl diyelim, ya da göğe alındığı yıl, milat yılında, Milat yılında. dünya nüfusu topu 500 bindi. 500 bin. Koskoca dünyada 500 bin insan yaşıyordu. Evet. Yani İstanbul'un bir nüfusunu düşünürsek, oranlarsak bir mahalle... Fatih Mahallesi'ni falan filan yani. Yani o bile değil. Oranı 2 milyon nüfuslu mahalle ya. Ufak Evet. bir mahalle diye düşünelim koskoca Ki dünyayı. bunun her 3 kişiden ikisi de Çinli falan. Evet. Her 3 kişiden ikisi. Çinli. Yani çoğunluk Çinliler üzerine. Onlar üzerine. Evet. Zaten Çin daima böyle ilerleyen bir ülkedir. Evet. Her türlü ilerler. İlginç. Şimdi, çok ilginç. Anlatacaktım. Pardon, okumayacağız, anlatacağım. Bir hastalığı geçirdiğim için uzun süre Geçmiş olsun kaptanım bu Bu arada. hastalığın etkisiyle bazen
nefeste zorlanıyorum ama bunları söz veriyorum, bir dahaki sefer olmayacak. İnşallah kaptanım. İnşallah. Kendime iyi bakacağım. Acil şifalarımız Kendime da iyi olsun. bakacağım. Evet. Kendinize iyi bakın. Sizler bize lazımsınız. Evet. İzleyenlerimize, dinleyenlerimize de Evet. lazımsınız. Geçtiğimiz haftalarda inanılmaz bir mesaj bombardımanına tutuldum. Teşekkür Kaptan ediyorum. nerede? Ne zaman çıkacak? Bekliyoruz. Evet. Sorular. Bu arada sevgili dostlar, o kadar çok soru geldi ki ben ama hangisini bir araya toplayayım? Mümkün olduğunca ileriki programlarımızda soru cevap şeklinde programlar yapacağız. İnşallah bir sürpriz yapar. Yarın da eğer reji, canım Ömer'im beni onaylarsa belki yarın da burada olacağız. Evet, çok güzel bir sürpriz olur. Onaylıyorlar kaptanım. Şimdi hocam 10 ay var da niye 9 ay yok? Evet, değil mi? 10 ay onaylıyorlar, niye 9 aylamıyorlar? Yani. Dermişim. Dedim bile. Evet, dediniz bile. Şimdi konuya dönersek sevgili dostum. Dünya nüfusu, diyelim ki Hz. İsa döneminde herkes Müslümandı, herkesi cennete koydu. Kaç kişi diyor? 500 bin. O kadar. Şimdi ayeti daha kolay anladın mı? Aynen yani Daha kolay anladın mı? Evet. Pek çoğu, öncekilerden. bak pek çoğu dediği adet değil orada. Evet. Adet 500 bini değil. birden. Oranlama yapıyor. Yani Evet. nüfusa oran. Evet, bir garip ters orantı var. Evet, burada birazı da sonrakilerden yani. Yani ileride Günümüz. 137 milyarı bulduğumuz zaman Oo. ben çok azı buraya girer diyor. Ha, Vay halimize. evet. Vay halimize. Evet. 500 bin giriyor, kalan çöpe, cehenneme. Ey cehennem, doldun mu? Daha var mı? Var mı diyor. Alay eder gibi. Evet. Doldun mu? Bu daha var mı? Sen yeter ki Gönder diyor, değil mi? Evet. Evet. Gülerken de ağlamak var. Gülerken düşünmek de var. Hepsini bir arada yapıyorum işte. Evet. Murassa tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı olarak üzerlerinde yaslanırlar. Onları hızlı geç çünkü Tamam. onlar görüldüğü gibi bir şey değildir. Tamam, ben hızlı geçeyim. İleriki zamanlarda bunlara gireriz. Ölümsüz civanlar etrafında dolaşırlar. Mayindeki büyük kaplarla, ibrikler ve kadehlerle onlar baş ağrısına uğratılmayacakları gibi akılları da giderilmez. Beğenecekleri meyveler, kuş eti içlerinden Yani çektiğinden. akıllar giderilmeyecek derken şarap, şerbetten bahsediyor. Evet. Evet. Şarap nehirleri falan var orada. Kuş eti içlerinin çektiğinden huri-in, saklı inci misali yapmakta olduklarına karşılık olarak. Orada ne boş bir laf ne de günah sokacak bir şey işitmezler. Evet. Bu ne demek kaptanım? Evet. Şimdi ama buraya gelmeden önce cenneti anlattık. Şu kadar yere kıstırılmış. Evet. 1 santim içinde cennet var. Evet. Çünkü neden? Raf raf değil. Raf değil. Açılmıyor. Sonsuzluk kulesi gibi. Evet. 280 olmuyor. Sabikun gibi değil. Sınırlı Değil. bir zamanları var orada. Sınırlı Evet. bir ebediyet. Evet. O sınırlı ebediyetin içerisinde bir ileri, Evet. bir geri. Aslında böyle bir sinema filmi de vardı mesela. Bugün aslında dündü gibi. Gibi öyle bir Evet, filmler var. değişik. Evet. Gün sürekli Legend of the Tomorrow diye bir sinema filmi çekildi yine. Gün sürekli tekrarlıyordu. Evet. Demek ki orada da cennette ve cehennemde günün sürekli tekrarlanması Gibi bir şey var. gibi Ama bir şey var. bizim şu anda konuştuğumuz 3 sınıf derken önce biz atladık orayı. Önce cehennemi anlattı bize. Yanarsız yanarlar. Evet. Sonra cenneti anlattı, ona geçtik. Mesela cennette boş söz var mıdır? Cennette insanlar şöyle derler. Cennette bunu söyleyebilirsin çünkü şu anda neysen orada da olacaksın. Evet. Cennette Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatullah, ne güzeldi değil mi bu cümle? Evet. Ne kadar hoş değil mi? Gerçekten hoş değil mi? Evet. Evet. Ama bir yukarıda yasak. Sabikun'da yok bu yani. Yok. Bu selam. Ceza alırsın. Çok ilginç. Evet, şimdi orada niye cezanın sebebini anlatayım. Allah bize görünecektir. Evet. Nerede? Hazreti İbrahim makamı olan Sabikun'da. Sabıkında. Allah bize görünecektir. Nasıl görünür Allah? Herhangi bir yumurta, elma neyse
attığınız zaman Veya pimpon topu. evet, bir noktası değer, bir nokta değer. Evet, yani şöyle düz bir düzlemde duruyorsa bir nokta değer. Topun Buna istiva deniyor. istiva. İstila değil, istiva. İstila değil, istiva. Tamam. Buna Allah deniyor. Arşı istiva etti. Evet. Allah arş üzerinde yürüyen bir top tekerlek gibi Evet. duran değil. Evet. Duran sabit arş. Bu masa duruyor. Bak ben durmuyorum. Evet, istiva var orada. Yuvarlanıyorum. Evet. Allah arş üzerinden şöyle bir yerden, bunun tam altına düşen yerden bakınız, dikkat edin. Bir huri gözünde. Evet, huri in diyordu burada İn ayette. diyor, in. Ya Huri ayn in, göz demek. ayn, evet. Bir çift göz Bir çift göz. demek. Evet. Hani ayneyn olmuyor da bu şekilde oluyor. Bir hurinin gözünde. Onun için orada övmüştü hurileri falan. Evet. Aşağı hurileri değil, yukarı hurileri farklı. Evet. Şimdi dostlar, şöyle bir şey var. Bir hurinin gözü nasıl gösterir Allah'a? Göz nasıl bir şeydir? İki tarafı açılmış cam. Pencere. İçeriden dışarı, dışarıdan içeri gösteriyor. Allah oraya bir aracı koyuyor, bir arayüz koyuyor. Şu anda beni gösteren objektifler var. Orada mercekler var, lensler var değil mi? Evet. Vizör var, o var, bu var. Bu Allah'la bir istiva makamında bir değme, arada kağıt var. Bir değme makamında olan bir olay. Allah arşı istiva etti. Bir hurinin gözünden, ki o sizin hayat arkadaşınız. Oradan Allah'ı görüyorsunuz. Allah'ın cemalini, şeklini, Allah'ı görmek. Evet, ne kadar güzel. Başka hiçbir yerde yok bu. Normal cennetlerde Hiçbir yok. Yok. göremiyorlar. Yok, Sadece Sabikun'da. İbrahim'e kendi gösterdi, Hazreti İbrahim'e. Evet. Başka kimseye Evet. yok. Ve İbrahim dostlarına. Şimdi Allah kendini gösterdi demek her şey demek. Kaç cennet biliyor musunuz? O da 10-100 milyon bin cennet. Hangi cennet? İbrahim cennetinden. Diyecekler ki tamam Allah'ı gördün yeter. Dönelim, ne olur dönmeyelim. Lütfen dönmeyelim. Öyle bir aşk var ki orada. Huri size bakıyor. O sizi çok seviyor. Evet. Sonsuza kadar sizi beklemiş. Hani Evet. diyor ya orada hiç el değmemiş cinlerin, insanların Evet, el değdirmediği. hiç el değmemiş bakireler olarak huriler vardır diyor. tanımlıyorlar. Sizi bekliyor. Sizin yüzünüze bakıyor. Size bakıyor. Size bakıyor. Sizin yüzünüze bakıyor. Neden biliyor musunuz? Ne olur senin gördüğün Allah bana da göster. Ah, ne kadar güzel Kendi bir şey. gösterdiği halde göremiyor. Evet. Ama o insana böyle aşık ayrılamıyor. Evet. Böyle aşk sadece zaten cennette olur galiba. Evet. 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 Yani çok Her mükemmel neyse. bir şey. Evet, değişik şeyler anlatıyorum ama Evet. onu yaşatmaya çalışıyorum aynı zamanda size. Harikaydı kaptanım. Estağfurullah. Orada ne boş bir laf ne de günah sokacak bir şey işitmezler. İşittikleri tek söz selam selamdır. Evet. Bakın esselam aleyküm rahmetullah bereketullah. Tamam kardeşim. Ağzına alışmış konuş. Gerçek hayatta ne var? Hazreti İbrahim ne demiş biliyor musunuz? Selamen selam. Evet. Sağındaki solundaki meleği. Selamen selame bu şekilde. Ya da çekersek kelimeleri içine alırsak selam selam. Selam selam. Selam selam reji mesela. Evet. Onun gibi. Selam selam diyorlar direkt. Selam selam. Aradaki şeyleri Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. atılıyor. Yani Sabikun'dakiler birbirlerine selam selam. Peki bunu bize Arapçadan başka Türkçe verebilir misiniz? Okuyalım orayı. Tabii, Ayeti Türkçe tabii, okuyalım. tabii. Orada ne boş bir laf ne de Bakın, selam selamdan başkası boş laftır diyor. Ben demiyorum, Rabbimiz diyor. evet. Orada ne boş bir laf ne de günaha sokacak bir şey işitmezler. Ne derler? İşittikleri tek söz
selam selamdır. Yani İslam değil, barış. Evet. Selamet. Barış. Evet. Ah bu barış. Neredesin barış? Evet. Evet. Neredesin barış? Barış Manço'dan bahsetmiyorum. Yani selamın çıktığı ayet burada bize göz kırptı. Vakıa suresi 26. İşittikleri tek söz selamdır. Evet, 56'ya 26 değil mi orası? Evet, 56'ya 26. İnşallah şu anda sizler de merak eder. 56. surenin Vaka'nın 26. ayetinde Evet. benim dediğimi görürsünüz. Bakın neler kaçmış. Bu Kur'an 1400 sene evvel vardı. 3 sınıf olduğumuzu bilmiyorduk. Evet. 3 sınıftan başka selam dışında, 2 kere selam dışında Evet. her lafın boş olduğunu da bilmiyorduk. Bu Kur'an'ı bugün ben yazmadım. Evet. Bakınız bundan ibret aldınız. Bu arada küçük bir reklam girilecek. Biz gene burada olacağız. Evet, sevgideğer dostlar, kısa bir reklam arasının hemen ardından biz programımıza devam edeceğiz. Reklamlardan sonra tekrar buluşmak üzere diyoruz. Biz burada olacağız. Evet. Evet sevgili dostlar, programımızın ikinci yarısına geçtik. Bu arada size bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube'dan Arz Arş kanalına lütfen abone olunuz. Çünkü ilerleyen tarihlerde, yakın tarihlerde direkt YouTube'dan da canlı yayınlarımıza başlayacağız. O yüzden şimdiden aboneliklerinizi yapın. Çünkü canlı yayınlarımıza geçtiğimiz takdirde YouTube'dan direkt cep telefonlarınıza mesaj gelecek ve direkt canlı yayınlara YouTube'dan da katılabileceksiniz. Evet sevgili değerli dostlar, programımızın ikinci bölümündeyiz. Kaptanım selamı bize anlattınız. Evet, selam. Lütfen başka boş laf söylemeyin. Birbirinize selamına selam anlamında selam deyin. Evet. Lütfen her söz boştur. Evet. Bilgi almak, bilgilenmek ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani siz bu konularda bilgileniyorsunuz. Ben Peki, ipucunu vereyim sana. Zaten bilginin kaynağı nedir biliyor musun? Aklı kullanmak. evet. Allah öyle diyor. Akletmez misiniz? Aklınızı kullanmaz mısınız? Peki akıl bu nereden? Akıl beyin yani. Nereden alır bunu? Burundan nefes alır. Nefes alıyor, beyne. Alın boşluğuna, 3. göze gider, hipotalamusa gider. Ne gider onu birazdan anlatacağım. Evet. Çok, ne gider? Evet, onu çok anlatacağım. ilginç. Yani aldığımız nefesle birlikte bilgi de alıyoruz aslında. Aslında her şey Allah zikreder demek. Her şey bir bilgi paketçiyle dörtlenmiştir demek. Evet. Her şey. Evet. Çok ilginç. Yani nefes alışımızda bile aslında. Evet. Bu nefes alışımız oksijenden bahsetmiyorum. Bir ben var benden içeri. Nasıl bir şey? Ben artı 77 kiloyum. Eksi 77 kilo. Sıfırdan küçük. Evet. Bir ben var benden içeri. Evet. O ben nasıl nefes alıyor biliyor musun? Işıktan hızlı falan olduğu için. Orada bilgi var, bilgi. Allah'ı bilebilme gücü. Evet. Allah'ı akletme gücü. Allah'a yakin yani ikna olma gücü. Allah'ı bulmak için Allah bütün benliğindeki alim, ilim donelerini Rabbi zıdni ilmimi arttır dediği doneleri arttırarak size verir Allah. Size verir bunları. Bunları alırsınız. Evet. Nasıl ki 8 bit bir birimdir. Bakın Allah'ın bir işine bakın. 8 bit bir byte'tır. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Aynı şey bütün kainat içinde geçerli. İşin en başına dönelim mi? Dönelim. İşin en başında ne vardı biliyor musunuz? Hiçbir şey yoktu. Madde, hiçbir şey.
Evet. Yokluklar aleminde, sıfırlar aleminde, yok içinde yokluk, yok içinde yokluk Hiçbir içinde. şey yaratılmamıştı. Evet. Allah sordu o yokluklara. Rabbiniz kim? Öğretmeniniz kim? Allah'ın adı bile yok. Allah'ın adı anılmaz orada. Allah olan adı ilahtır. Evet. İkra'yı hatırlayın. Oku Rabbin adıyla diyor. Bakın vermiyor Rabbin adını. Neden? Çünkü oku dediği yer Kalübera'ydı. Peygambere oku dendi ama peygamberin bir okumuşluğu yok ki. Ama Kalübera'da vardı. Şimdi peygambere geldiğini düşünmeyin ayetin. Kalübera'da hepimize geldiğini düşün. Enteresan. Evet. Evet. Oku Rabbin adıyla. Rab nedir? Öğretmen. Sana diyor. Rabbi ke. Senin Rabbin adıyla. Ke. Rab Allah. Hu. Ve o. Ke sen. Senin. Senin Rabbin. İki muhatap var. Bir Rab var. Bir de öğrencisi var. Evet. Ben senin öğretmeninim. Sen benim öğrencimsin diye. Evet. Bu kalu bela denen yerde Evet. gerçekleşiyor bu. Hiçbir şey yok yani. Senin ene Rabbiküm. Ben senin Rabbin değil miyim? Senin Rabbin değil miyim? Onlar da dediler ki bundan başka bir şey olabilir mi? Evet. Bundan ötesi var mı? Zaten öyle olduğu belli değil mi? Evet. Onlar kalu dediler ki bela. Mümkünü yok ki öyle. Evet. Aykırı bir hiçbir şey. Bu lafın üzerine bir kelime daha koyamayız. Sen bizim Rabbimizsin. Öğretmenimizsin. Peki benim yokluk içinde yokluk. Boşluk dediğim şeyin içinde ne var biliyor musunuz? Bilgi. Evet. Beni akledin diye Allah. Beni akledin diye bilgiyi yaratıyor. Bilgi paketçiklerini. Yokluğun içinde. Ve insanlar yani insan adayları daha ruh bile değiller. Almış oluyorlar onu. O şeyi almış oluyorlar. O paketçikleri. Bilgi paketlerini Evet. alıyorlar. Evet. Açıyorlar. Açıyorlar ve alıyorlar. Oku Rabbinin adıyla. Rabbimin adı ne? Bilen var mı? Hayır, daha henüz bilmiyoruz. Bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Evet. Şöyle yapıyoruz. Rabbimizin adını şöyle yapıyoruz. Ben bunu yazayım mı kaptanım? Yazın. Lütfen. Aralara artı koyuyorum. H harfi de koyabilirsin. Şunu parantezde alabilirsin. Evet. Şuraya hüve. Üve. Durursan hu. Evet. İngilizcesi he. Hi. Evet. Bakın. Bilgi birim şeyine göre, birinci anahtara göre. Al bir. Var olan bir şey için var dersin. Evet. La sıfır. 0. Hüve, o. Şimdi kelimenin felsefesini yapıyoruz. Varsa iseli bu kelime. Yani matematikte ise vardır. Şu ise, şu da şudur gibi. Varsa, Varsa, yoksa, yoksa o. o. Varsa da yoksa da o. Birinci paket bu. Evet. İlk paket bu. 1 ve 0'ı Allah yaratmış, koymuş buraya. Evet. Allah var mı yok mu? Allah. Ne demek Allah? Var yok. Evet. Evet, havet. Havet. Varsa da yoksa da o. Sonuç o. Evet, Sonuç o. Pekala. Allah 1 ve 0 diye iki kavram yaratmış. 1 ve 0. Bunları üst üste koymuş. 1 ve 0. İki kavramı yaratmış. Kendi adını oraya saklamış. Oku Rabbinin adıyla dendiğinde Allah'ın adını bulacağız. Zaten buldurdum ama birazdan bir daha bulacağız. Tamam. Ya direkt Allah isminde zaten kendini Var, evet, kendisi var. kendini koymuş oraya. Bizim bir Allah paketçi öyle diyelim. Allah paketçi şöyle bir şeydir. 1 ve 0'dan ibarettir.
Sadece budur. 1, 0. Evet. 1 ve 0'ın olası yazılımları şöyledir. 4, 0. Pardon. 2, 0. 2, 0 yazıyoruz. 2, 0 burada. Oraya bir ok çıkarıp 0 yazar mısın karşısına? 0. 0. Şuradan 1 ve 0. 1 ve 0. 1 ve 0. Oraya A diyorsun. Burası A. 0 ve 1. 0 ve 1. B diyorsun. B. Geriye 11, yani 11 değil aslında, 1 ve 1 kalıyor. 1 ve 1 kalıyor. A, B diyorsun. A, B. Hem A hem B. Buraya şöyle bir saniye bakalım, düşünelim. Bu tarafta evrensel matematik var. Varsa yoksa o diyen matematik. Evet. Varsa yoksa o diyen matematik. Sağ cenahta kan grubunu gördünüz mü? Kan gruplarını. Evet. 0, A, B ve AB olmak üzere 4 grupta Evet. burada. 4 grupta burada. Kan gruplarını gördünüz. Bunların karşılığı bu. Bu tarafa nümerik değerler deniyor. Bu tarafa name, isim deniyor. İsim. Name. Name, nomlar. Nomlar. Bu tarafta numaralar, bu tarafta isimler, nomlar var. Peki ben ne anlatmak istiyorum? Kan grubu şöyle bir şeydir. Buraya çizeceğim. A, B. Şöyle bir eşkenar çıkartıyoruz. A ve B diyoruz. A ve B. Sonra altta 0 yapıyoruz. Bunlar da 0. Bu kan grubundan başka 49 şeyin sembolüdür. Şu gördüğümüz. Evet. Bir enerji, bilgi paketçiğinden bahsediyoruz. Bir bilgi paketçiğinde, evet, şimdi tam göründü. Bir bilgi paketçiğinde şu unsurlar vardır. Şunlar vardır. Bunun bir başka yorumunu yapacağım size. Her insan, her varlık çifttir. A ve B. Benden, yani kaptan denen, Ayberk denen adamdan 2 tane var. Fakat dikkatini uzaklar. A ve B birbirine uzaklar. Arada bir şey onları ayırmış. Evet. Ne zaman birleşmişler? En yukarıda. İlk yaratılışlarında bunlar beraberdiler. Dünyaya gönderildiklerinde A ve B ayrıldılar. Evet. A ve B. Ayrıldılar. Ahirette de ölecekler. İkisi de ölecek. Evet. Bu bükümle mi ayrılıyor? Büküm ayrımı. Büküm ayrılıyor. Evet. Evet. Şöyle bir şey. Bunun adı foton. Bir foton gidiyor. Bir fotonun önüne bir kapı korsan bir şey yapmıyor. Bir fotonun önüne 2 kapı korsan, Allah tektir, yarattığı her şey 2 kapıdan geçiyor. Çift yarık deneyi evet. daha önce vermiştik. Çift yarıktan geçtiği zaman benden 2 tane oluyor. Bu denenmiş, bilinmiş artık bunun. Her şeyi belli, aşikar. Evet. Çift yarık deneyi şudur. Senden, bir tek senden ya da benden bir tane varsa bir tane zannederim kendimi. Bir tane. Şimdi geldi şekil. Evet. Bakın benden bir tane varsa bir devam eder. Ama benim önüme 2 kapı korsan, şu kapılardan bahsediyorum. A ve B, B kapısını. kapısı 2 ayrı. Sen bunu, evet, A ve B burada Evet. kapı. Sen bu kapıdan geçerken bir tane iken 2 tane oluyorsun. Evet. Ayrılıyorsun buradan. A Evet. ve B olarak ayrışıyor. Bakın o şekilde de öyle göreceksiniz. 2 kapıdan geçip yine 2 insan birleşmişler, aynı insanlar. Evet. O şekil eşittir bu şekil. Hiçbir fark yok ikisinin. Eğer Allah büküm diye bir şey yaratmasaydı, yani çift kapı yaratmasaydı, Evet. şöyle olacaktık biz. Tek düze, tek bir yaratık olacaktık. Allah bunu istememiş. Ben tekim demiş.
Allah'ın kendisi dışında yarattığı her şey, Her şey çift olmak zorunda. Her şey çift olmak zorunda. Teklik ona ait. Evet. Yani çok hızlı okuyacak olursak Rahman suresindeki çiftleri de okuyabiliriz. Bakın burada daha kolay bir şey görüyorum. Bu şekil daha evet. Şimdi ne olmuş? 3 boyutlu olmuş. Orada 2 tane yeşil gelmiyor aslında. Bir tek yeşil o benim. En soldaki. O adam benim. Fakat önüme 2 kapı konduğu için bakın AB kapılarını gördünüz mü? Evet. AB bakın. AB. AB diye geldiğim zaman A ve B 2 insan oluyorum. İkisi de benim. Bu da kapılar olarak farz edelim. Burada ayrılıyor. İkisi de sizsiniz. İkisi de benim. İkisi de İbrahim Bey. Evet. İbrahim Bey menajer. Aynı zamanda benim silah arkadaşım. Aynı zamanda empresario. Bütün bunları satıp pazarlayacak olan mümtaz şahsiyet. Teşekkür ederim. Öyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu bir bilim savaşı, bilgi savaşı, silah arkadaşımsın. Evet. Kalem arkadaşıyız. Ama silah arkadaşı. Silah arkadaşıyız. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bakın bir daha bakıyoruz. A ve B'yi gördünüz mü? Evet. A ve B, AB'de birleşmiş tekrar. Evet. Tekrar birleşiyorlar. Yeşilin ucunda. Evet, bu şekilde de onu gösteriyor. Tekrar birleşiyorlar. Evet. Sonra ne oluyor? Sen birken 2 oluyorsun. Evet. İkiniz de Allah hem doğunun hem batının Rabbidir demek Evet. bu anlama geliyor. Size 2 kapı verdim diyor. Ya birisi doğu olsun, birisi batı olsun Zaten o zaman. Değil mi? Evet. Peki tamamı ne olur? 2 doğu 2 batı. 2 doğu, 2 batı. Yani maşrikeyn ve mağribeyn. Evet. Yani ayetlerde Ayet, bahsedilen 2 doğu ve 2 batıyı batı, da işte burada. şeklini vermiş olduğumuz Evet. böyle. Hepsini ne kadar güzel birleştirdik. Evet. Bunun adı bir Allah'ı bulma paketi. Bir paketçik bu, minicik paketçik. Evet. Nasıl açılıyor? Bilgi nasıl açılıyor? ya. Yani ufak şeyden önce 4 dedik. 4'e ve isimlendirdik onları. Tabii onlar Ve, binlerce bir şunlar. evet, gördüklerim. evet. Evet. Numarik bunlar. Evet. Bunlar Onlar da isim, isim, nom. name. Aha. Böylelikle ta ki çift yarık deneyine kadar ulaştık. Yani evet bunlar güzel oldu bu şekilde hani Evet, muhteşem oldu. akla daha iyi olarak oturdu. Evet. Şimdi Evet. bunun devamını anlatayım isterseniz. Lütfen. Sayfayı çevirelim mi? Burada mı kalsın? Yok böyle iyi bu kalsın ki toplasın. O şeyi bekledim. İnterferans yani girişim saçağı deseni. O vardı. rejideki arkadaşlar Oldu. zaten onunla ilgileniyordur. Mutlaka Evet, gelecektir evet. onlar da. Evet. Bu arada bizde de ufak bir Küçük arızamız oldu. bir arızamız oldu. Evet. O giderildi böylelikle. Evet arkadaşlar diğer şekli de hazırlıyorlar kaptanım. Tamam. Böylelikle tekrar söylüyorum Evet. ben. Birinci sıra Aha. 0 0 1 0 1 1 şey 1 0 1 1 1. Bunun diğer adı ikili sistem, biner matematik. Biner. İkili sistem. Hı hı. Ya da en güzel bildiğiniz şekilde dijital. Dijital. Digit. İki Digit. sayı. Evet. İki sayı. Evet. 1 ve 0'dan ibaret. Bu aynı zamanda matrix dediğimiz Evet. şeyler. Aynı zamanda ben bunu hemen hesap makinesine çeviriyorum. 0, 1, 2 ve 3. Evet. Bilgisayar 0, 1, 2, 3 diye okuyor. Evet. Aynen. Yani rakamları topladığın Hatta zaman. şöyle neyse 0, 1 değil de 10 değil de 10, 1, 3, 2 gibi olmuş özür dilerim. Evet. Neyse. Evet, yani Neyse. şeye de çevriliyor anladım. Sağ solda o rakamlar çok önemli. Yani bu İstersen düzeltelim. tamam. Şu 0 0 kalsın. 1 0 0 1 yapıyorsun. Şurayı şöyle yapıyorum. 0 0, 1 1. yapıyorum. Tamam. Onun altındakini 1 ve 0 yapıyorsun. 1 ve 0 yapıyorum. Sonra o gene aynı. Bu gene aynı. O zaman şuraları Neyse yapayım. artık onu bir dahaki sefer düzeltiriz. Aha, tamam. Yani şöyle çıkmış oldu. Demek ki matematikte bilgisayarlarımız ve şu anda beni sayısal ve isim olarak
elektromanyetik dalga olarak yapanlar şöyle yapıyorlar. 0, 1, 1, 0. 1, 2, 3 dediğim zaman Evet. 1, 2, 3 dediğim zaman burada 4 sayı var. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Evet. 0, 1, 2, 3. Bu. Evet. İlginç. Yani ufacık bir paket açıldığı zaman Bunlar çıkıyor. bilgi paketçi Peki. neler çıkıyor. Bu zaten Allah kokladığınız yerler. Evet. Allah'ı andığınız yerlerden size gelen bilgi. Kalübela bilgisi. Kalübela'ya bunlar atılmış. Adına da külli şeyin denmiş. Külli şeyin. Her bir şey senin demiş. Evet. Amaç ne? Hemen amacı anlatalım. Allah gizli bir hazineydi. Bilinmeyi istedi. Evet. Bilinmek bilinle olur. Allah önce bilimi yarattı. Enerji paketçikleri. Evet. Bilimle birlikte, yani bilimi yarattıktaki maksat aslında bilgi paketçiklerini Yani yarattı. Böylelikle Sonra bilim. bilecekleri yarattı kullarını. Hı hı. Bilecekler, hadi bilin bunu bakın dedi. Evet. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rabbiniz kim? Galibera, muhakkak ki sensin. Mutlaka sensin Rabbimiz. Evet. Ey Allah'ımız. Evet. Kalu velada Bu. bela İşte. dediler. Kesinlikle. Buydu. Kalibera'da olan biten şu yanımızdaki şeyden ibaret. Yazdıklarımızdan Evet. ibaret. Evet. Peki Allah'ı bulabildik mi bunda? Bulamıyoruz. O zaman şöyle bir dua var. Kur'an'ı anlarken, okurken acele etme. De ki, unuturum diye acele etme. De ki, Rabbim bilmemi arttır. Rabbi zıdni ilmi. Rabbi zıdni ilmi. Rabbi zidni ilmi. Evet, ilmimi arttır. Evet. Zidni kelimesi Ziyade. ziyade. Ziyadeleştir, arttır. Arttır. Peki Allah burada nasıl mesaj vermiş oluyor bize? Bunda bulamadım Allah. Evet. Bunda bulamadım. Bu sefer bu rakamlar üçleniyor. Şöyle üçleniyor. Şu kenara da yazabilirsin. Tamam. O kadar şöyle mesela. 1, 2, 3. Şöyle. 0, 1, 0. Evet. Gibi. Hı hı. Sonra 0, 1 mi oluyor? Öyle böyle gidiyor bu. Evet. Bakın. Bunlar önemli değil. 3 tane ya. Bunlardan 4 tane olmuyor muydu? Evet. Çift rakamlardan, Evet. dijitlerden. Evet. Bunu remil yani üçlü rakama soktuğumuz zaman 24 tane oluyor. 24 tane. Demek ki birden 24'e kadar sayılabiliyor. Evet. Peki bunun anlamı ne? Bildiğimiz 4 tane şu rakam birinci sıradaki rakamlar, şu birinci sıradaki rakamlar, ikinci sırada 24 oluyor. Ne oldu? Bilgim arttı. Evet. Bu İnanılmaz şekilde bilgim arttı. zidni de Bu zıdni bu işte. bu oluyor. Ziyade yani, bu. Evet. Ziyade olması çok güzel yani 4'ten Evet. 24'e fırlıyor. Evet. Peki çok akıllı, mükemmel insanlar bunu 4-0 yaparsa ne olur? En üsttekini. O zaman 64. 64'e kadar çıkıyor 4-0'dan. Yani 4 Evet. demiştik. 4-0'dan başlarsak toplam 64 Evet. tane rakam çıkıyor. Evet. Harika. Bunlara binom açılımları falan da deniyor. Matematikte fazla akılları karıştırmayalım. Bunlar açılımlar. İşte Allah her şeyi ortaya atmış. Niye atmış? Çünkü diyor ki Allah, beni bulun. Ya bana bir tane, ben daha çocuğum, anlamam bile. Tamam, sen 4'te kaldın. Ben 3 rakamla seni bulacağım diyor. Evet. Diyorum. 4 rakamla, 5 rakamla, 10 rakamla. Akıl yaşta değil başta. Evet. Hazreti İbrahim tamam 13 yaşındayken Rabbini buldu. Daha yani ergenliğe yeni ulaşmışken. En başta bakalım, okuyalım. Evet. Allah değil mi? Allah varsa, evet. yoksa o dedik mi? Varsa yoksa Allah. Hüve'yi açalım. Hüve nedir? Hüve. Hüve en evvel kelimesidir. Her şeyin evvelik nedir? Allah'tır.
Evet. Ondan evvel var mı bir şey? Yok. Ondan sonra da yaratık. Evet. Hüve el evveldir. El evvela Evet. orası. Yani burası Evet, el evvela. el evvela. Hüve'nin açılımı el evvela. Çok güzel. El zaten bir, gene Aha, oradan evet, yazılı bir. bir. Evet. La gene sıfır. Evet. Ama bir şey ortaya çıktı. Bunlar şimdiye kadar rakamdı. Bu rakamlar birdenbire başka bir şey oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Matematikteki ya da hesap makinemizde mühendislerin V veya var. Öğrenciler bilir, liseliler bunu biliyor. Evet. O V veya. Şimdi Arapça ev veya demek. V zaten V demek. Arapçadan geçme bize. evet. V veya var orada. Evvela. Evet. Ve veya. Evet. El evvela. Evet. Varsa yoksa el evvela. Evet. Tersinden okuyunca da öyle Evet. çıkıyor. Evet. Bu bilgi paketçiğinin açma Evet. kodu. Bunda açılıyor. Aa, ne kadar Evet. ufacık bir şeyden Peki 13-14 yaşındaki çocuk ne buldu? Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim ne buldu? Bunu öyle bir açtı ki La ilahe illallah çıktı. Evet. Onu açtı. Bunların hepsi birleşti de açtı, etti. Evet. O çocuk yaştayken yaptı Çocuk bunu. yaştayken. O başka bir şekilde buldu ama buldu. Şimdi dikkat edin. Biz bu tarafta, sol tarafta numerik değerleri Evet. incelik, numaraları. Numaraları izliyor. Bu tarafta şeyler var. İsim. Evet. Ey Adem, bana şu eşyanın ismini say dediğinde meleklerin 0 0 0 1 1 0 1 1 zannettiği eşyalar. İşte şu. Yani melekler şu Başka bir şey bu tarafta. dilleri bu taraf. Burayı bilmiyorlar. Bilmiyor. Daha önce yaratılmamış Evet. bu. Ey Adem, şimdi sen bırak şu numerik değerleri, isimleri söyle. İsimlendir. Esmayı söyle bana. ismini söyle. Evet. Allah'ım bu bardak, bu kalem, bu kağıt. İsimlendirmiş oldu. Melekler Böyle. şaşkın. Ya bizim sıfır birler nereye gitti? Rakamlar nereye kayboldu? Rakamlar birden isme dönüştü. Adem'le Tabii ki birlikte. şeytan daha önce yaratıldığı için şeytan da şaşkın. Evet. Allah Allah diyor. Öyle bir şey buldular ki şimdiye kadar bu insan yokken biz meleklere takılıyorduk. Onların sıfırlarına birlerine. Evet. Rakamlar. Şimdi bu adam bize getirdi bir şey buldu. Adem. İsimleri İsimleri buldu. Ben bu isimleri aldım diyor. İsimleri aldım diyor. Şeytan olarak ben de bir ders çıkardım diyor kendime. Hani elhamdülillah hatırlıyor muyuz? Var mı buralarda acaba öyle bir şey? olması lazım. Bir bakalım, Aşağı varsa. kısımda hemen oradan Daha ben önceki bulayım onları. televizyon programlarında böyle bir şeyler yapıyorduk da o yüzden. Evet. Onu bir bakalım. İşte şu galiba. Bu. Şimdi Evet. şeytan da şaşırdı sevgi değerler, izlerler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin yazılı burada. Fakat cinlerde ve şeytanlarda bu yazı şekli değişiyor. Elhamd değil. Elham birleşik, de ayrı. Elham birleşik, Evet. de ayrı dilillah birleşik. Bu şekilde. İlham ettik. Attı melekle, yani Cebrail'le. İşte alta geçiyoruz. Hira Dağı'nda. İşte Bilal'le bundan önceki her şeyi iptal ettik. Mina Dağı'nda şeytan taşladık. Mina Dağı değil de Mina'da şeytan taşlanıyor. Evet. Gibi bakın bir daha okuyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Var mı şüphen? Doğru okudum. Doğru. Evet. Ama Adem öğrettikten sonra cinler de şaşkın. Evet. Ya biz meleklere tabi olmuştuk. Evet. Sıfır birlere takılıyorduk. Şimdi Adem öyle bir şey yarattı ki bize getirdi, koydu ki karşımıza. Evet. İnsanları da anlar olduk. Evet. Kaptanım müsaade ederseniz Buyurun. ilgili ayetleri okuyayım ben. Tamam. Allah Adem'e bütün isimleri öğretmiş, sonra onları meleklere göstererek eğer sadıklardan iseniz bunların adlarını bana söyleyin buyurmuştur. Melekler ise sana tesbih ederiz, bize öğrettiğinden başka bilgimiz yok, alim, hakim sensin sen demişlerdi. Evet. Yani burada da ayette de sizin anlattığınız Evet. apaçık bir şekilde dile Evet. getirilmiş. Adem isimleri değil,
isimleri okudu. Her şey çifttir. Şöyle çift. Bir tarafta nümerik değerler var. Bir tarafta nümerik değerlerin karşısında nom, isim olan değerler var. Bunlara binom deniyor, antinom diyor, nominal deniyor. Evet. Ne derseniz deyin. Mesela binom ne demek? İki tane isim demek. Birbirine zıt olabilir. Evet. Antinoma. Antinoma. Kant mesela filozoftur kendisi. Hatta Müslüman olduğu rivayet edilir. Kantor. Kant diyor ki orada ben diyor binomları antinom olarak algılıyorum. Tanrı var mı yok mu? The God is nowhere. Birleşik yazarsanız Allah burada ayırt edilemiyor. Evet. The God is nowhere. Birleşik çünkü. Evet. Çanakkale gibi birleşik. Evet. Onları açmak gerekiyor. Evet. Açtığınızda the God, Tanrı is now here. Nowhere hiçbir yerde. Now here burada. Burada. Manasında Evet. geliyor. En başa dönersek varsa yoksa o. Varsa yoksa o. Evet. Burada da Evet. öyle bir Önceki anlam. programlarda da şimdi de anlattığım aynı şeymiş. Evet. Kur'an tekmiş, Allah Evet. tekmiş. Evet. Anlattıklarım ilim de tekmiş. Evet. Ve verdiğim şeyler sizlere enerji paketçikleri olan, Allah bilebilme paketçikleri olan ne deniyor onlara? Infolar. Almanca Auskunft. Info paketçikleri. Info paket, information paketçikleri. Bilgilendirme. Evet. Veri tabanı. data. Database. Bakın her şey sibernetik. Her şey gördüğünüz gibi sadece bilgisayar matematiği. Evet. Beyin bunun üzerine kuruludur. Evet. Beyin de bir nevi bilgisayar. Zaten bilgisayar. Evet. Allah'ın arşı bilgi işlem merkezi. Allah'ın levh-i mahfuzu zaten levh ne demek? Levha. Manyetik bilgiler. Manyetik değil midir şeyler? Her şey. Evet. Bilgisayar içinde. Evet. Elektromanyetik alanlardır. Manyetik diskler vardır falan filan. Peki mahfuz ne? Hafıza, bellek. Bellek, hafıza, Bellek. Kalem, program. program. Nun kalem ve yazdıkları andolsun diyor. Kalem program yazıyormuş. Neye, nasıl yazıyormuş? Dosya anlamda satır. Satır satır yazıyoruz. Satır satır. Peki bir dosya nedir? İşte anlattık onu. Bir önce anlattık. Ama daha karışık dosyalar var. Bilgisayarda köşeli bir parantez açıyorsun. Buraya yazıyorsun F4 bilmem ne falan diye. Evet. Bir sürü garip şey yazıyorsun. Kapatıyorsun. Güncelleme geldi diyor. Sadece bir dosya. Evet. Şu anda yazsam size bir güncelleme gelecek. Siz diyeceksiniz ne güncelleme gelmiş şu? Tamam. Bilgi paketçikleri gelmiş olacak. İniyor. Bilmem neyin arayüzü renklenmiş. Facebook'a bilmem ne eklenmiş. Evet. Görüyor musun? Evet. Bilgi paketçikleri. Bilgi paketçikleri neredeymiş? Sadece buradan burnundan nefes aldığım yer değilmiş. Evet. Güncellemede de varmış. Güncellemelerde Upgrade'de, de var. update'te. Evet. Hepsi de varmış. Evet. Çok güzel. Evet. Şimdi ben desem ki bir parça müzik dinlesek olur mu? Olur tabii olur. Hatta ne dinleyelim? Ben bilemem. Onu sen isteyeceksin. O zaman sarı saçlarınızdan siz suçlusunuz. O ne demek? Kayağın rahmetli duymasın bunu ya. O zaman O laleye aşıktı. La derdi. La. evet. Evet. Bir mankene aşık. Evet, acaba dinleyebilir miyiz Kayahan'dan sarı saçlarından sen suçlusun. 2 dakika sonra tamam, bir 2 dakika içerisinde hemen kaptanıma ben güzel bir şarkı Sarı Saçlarından Sen Suçlusun isimli Kayahan'ın güzel bir Evet. Kayahan'la da anılarınız Tabii beraber çalıştık. beraber çalıştınız. Çoğu eski dinleyicim, izleyicim beni bilir. Ben gitarcıyım. Sanat geçmişiniz Tabii, de evet, birçok şarkıcıyım, sanatçıyla da şarkıcıyım, birlikte gitarcıyım. müzik geçmişiniz de bulunuyor. Var. Ankara'da Beethoven Gece Kulübü vardı. Kayahan'la beraber çıkardık. Beethoven Gece Kulübü neresi derseniz
Selda Bağcan'ın, Serter Bağcan'ın ve abilerinin o meşhur göklerin altında yaptıkları bir kulüptü. Evet. Biz ayrıca çıkardık. Sanki bir rezonans gibi. Dur bakayım sen ne çalıyorsun falan yok. Birbirimize bakar çalardı. Ya ne kadar güzel. Evet. Anlaşıyordu yani. Evet. Anlaşıyordunuz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Dostuma. Üzülüyorum. Allah dostuma rahmet eylesin. İnşallah. Amin. Evet. Hazır mıyız? Tamam. Biraz sonra biraz daha Biraz anlatayım mı anılarımla? Ya evet. Madem girmişken siz gitar çalardınız. Yok orada şey vardı. Selda Bağcan falan bize söylerdi. İskender Doğanlar gelirdi. Ben onları çağırdım. Kaan ve Gül ve Nemli Diken. Evet. Ben o günlerden bahsediyorum. Çok eski dedik. Evet. Çok eski günler. Müzisyenlerin çoğu şey alırdı. Küçücük paralar alırlardı. Mesela haşlanmış mısırcıya. Hani gezdirirler ya Temmuz ayında falan. Evet. Kayağının borcu vardı. Hadi ya. İstemesinler diye biz kapatıyorduk. Ne şartlardan geliyor insanlar değil mi? Evet. Borcu vardı. Olabilir. Olabilir. Niye borcu var? Gitarıma tel alıyorum kardeşim. Yani. Fena alıyorum. Kırılıyor elimde. Yani. Müzisyenleri bu hale getirenler de utansınlar. O zaman Kayahan'dan Sarı Saçlarından Sen Suçlusunu dinliyoruz. Kısa bir aranın hemen ardından biz tekrar burada olacağız. Görüşmek üzere. Evet. Evet sevgili değerli dostlar, programımızın 3. bölümündeyiz. 3. bölümüne girmeden önce bir önceki bölümde kaptanımdan bilgi paketçiklerini açmasını istedik. Hani bilgi paketçi Allah'ı arıyoruz ama nasıl buluyoruz? Kendisi anlattı. Numaralar ve isimleri nasıl açılım yaptığını, hani 4'e nasıl ulaştığımızı, ondan sonra 24'e nasıl ulaştığımızı ve 64'e nasıl ulaştığımızı anlattı ve aramaya devam ediyoruz. Allah'ı aramaya devam ediyoruz yine bu şekilde. Nasıl bulacağız? Devam edelim, aramaya devam edelim. Şimdi tekrar başa dönelim. Tasavvufun söylediği biçime gelelim. Tasavvuf diyor ki Allah gizli bir hazineydi, kenz-i mafi. Sonra bilinmeyi istedi. Tasavvufun böyle bir şeyi var, kanaati var. Evet. Ama bu aslında böyle mi? Allah bilinmeyi istemek için yaratmak zorunda mı? Allah, bakınız başka bir şey söyleyeceğim. Allah öğretmen olmayı diledi. Evet. Öğretmenim sen kimsin? Ben senin Rabbinim. Öğretmenim bir kere. Buradan başlayalım. Diye Allah kendini adresledi. İnsanoğlu değil. İnsanoğlunun hiçliği, yokluğu kalbelada yaratıldı. Herkes orada yaratıldı. Herkese o bilgi paketçikleri yağdırıldı.
Kalübera'nın içinde ne var? Bomboş. Her şey boş. Hiçbir şey yok. Bir şey var. Bilgi paketçikleri. Evet. Oksijen gibi. Evet. Bunu daha öbür ayetlere taşırsa kainatta her şey Allah'ı zikreder. Fakat siz onu duyamazsınız. Siz onu bilemezsiniz. Evet. Şeklinde. Zariyat 56'da da ben cinleri ve insanları ancak beni bilmeleri için yarattım. Evet. Allah gizli bir hazineydi, bilinmek istedi şeklinde. Zariyat 56'da Evet. nokta adres Evet. olarak da gösteriliyor. Bilinmek ne demek? Bilmek zaten Allah her şeyi biliyor. Bilinmek ne demek? Dolaylı olarak kendine yansımak demektir. Allah ruhundan üfledi. Ne demek? Allah enerji, enerji diyorum, hep yanlış söylüyorum. Bilgi. Zaten. Bilgi paketçiklerini üfledi. Bunu alan alsın dedi. Kim aldı? Aa ne güzel 4 taneymiş dedi. Kim aldı? 24 taneymiş dedi. Kim aldı? Kim aldı? 60. 1080 taneymiş dedi. Evet. Bunlara dereceler verildi. Adlar verildi. Bunlar peygamberler, bunlar değiller, bunlar erenler, bunlar ermeyenler falan diye. Evet. Misak yani söz aldı Allah. Ey iman edenler, eğer iman ediyorsanız şuna iman edin. 2 kere iman edin. Kalübera'dan bahsediyoruz. 2 kere iman ettik orada. Evet. 2 kere iman ettik. Kalübera'da ettiğimiz iman bugün Hanif din olarak karşımıza iade edildi. Evet. Hanif din. Hanif din bir değil 2 kere iman edenlerin dinidir. Evet. 2 kere iman edenler 1080 üstü şey yakalamış insanlardır. Allah'ı kavrayabilme gücünü. Evet, o bilgi paketçiklerinin en yükseğini yakalayabilen Ve insanlar. Allah hep söyler. Hep her yerde bunu söyler. Aklınızı halen kullanmayacak mısınız? Yani birçok ayette var Evet. bunlar. Peki bu bilgi paketçiklerinden Allah niye bahsetmiyor böyle hani açık açık? Allah şöyle diyor. Bütün bu misalleri bakın dikkat. Bütün bu all of the bütün hepsini. Evet. Bütün bu misalleri. Bütün ama nasıl bütün yağıyor böyle. Bütün misal yağıyor. Evet, işte bilgi paketçikleri bunlar mı? Misaller vasıtası. Bütün bu misalleri Evet. tüm insanlara beni alsınlar, bulsunlar, zikretsinler diye veriyorum. Evet. Ve hemal ama ne yazık ki sadece alimler anlıyor. Evet. İşte bu. Evet. Bu evrenin öyküsü. Evet. Allah alim, Allah öğretmen, öğretirse de alimleri de öğretiyor. Evet. 7 gök, yeryüzü ve içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Evet. Ama siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Anlamazsın. Muhakkak ki o halim, gafur olandır. Evet. diyor Şimdi ayette de. tesbih sözü de meleklere ait olan bir bölüm aslında. Evet. Meleklerin görevi şudur. Ey bizim Rabbimiz, biz seni her şeyden tenzih ederiz anlamında. Subh ederiz. Subh ederiz. Tesbih kelimesi aslında sabah kelimesine eşit bir kelimedir. Ama biz bu şekilde kullanmıyoruz. Sübhan şeklinde kullanıyoruz. Evet. Sübhanallah gibi. Subhanallah. Evet. O şekilde kullanıyoruz. Şimdi her şey Allah tesbih eder derken bizi Allah şimdi veriyorsun elime şeyi tesbih zikrediyorum. Evet. Yani var ya şeyler elhamdülillah falan gibi. Tesbih çekiliyor. Evet, Sübhanallah elhamdülillah. Allahu Ekber. Bu değil ama. Melekler bunu yapmıyor. Evet. Melekler bizim yaptığımızı yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Nefes alıyoruz. Nefes almazsak ölürüz. Evet. Melekler insanlar gibi değil. İnsanlardan hızlı olduğu için hız sınırı geçildiğinde, ışık hızı geçildiğinde geriye şey alınıyor. Nefes alınıyor. Evet. Nefes alma verme olayı başka bir şekilde dönüşüyor. Evet, orada o meleklerin bizim nefes almamız, vermemiz meleklerde farklı bir boyuta, Farklı bir şekilde. farklı bir şekilde geçiyor. Bir melek Allah zikretmezse boğulur ölür. O zikir ayrı, tesbih ayrı. Bunlar ayrı şeyler. Ayrı şeyler. Şimdi kainatta her şey Allah'a sübh eder. Yani
tesbih eder. Evet. Her şeyi tesbihi vardır ama siz onu bulamazsınız. Siz onu duyamazsınız. Kalübera'da da öyle diyor Allah. Size diye bütün bunları unutturacağım misakta. Ama doğacağınız gün unutturacağım. Öleceğiniz gün hatırlatacağım. Evet. Yani Tesbihi hatırlatıyor. dünyada yaşadığımız zaman içerisinde kavlu bela bilmiyoruz. Unutuldu. Evet. Ne zaman insan ölüyor tekrar o bilgiler tekrar yükleniyor Evet, bize. evet, Yani evet. o kavlu belada Evet. yaşadığımız dönem içerisindeki tüm bilgiler tekrar yükleniyor. Evet. Şimdi Evet. bilginin rolü görevi çok büyük. Bir, seni bir kere Hazreti İbrahim'in yerine götürüyor. Yanına. Dost olmaya. Evet. Allah'ın dostunun dostu olmaya götürüyor. Ne mükemmel bir şey değil mi? Muhteşem bir şey. Evet, muhteşem bir şey. Evet. Harika bir şey. İkincisi, Allah'ı bulduğun için bütün sorumlulukların üzerinden düşüyor. Evet. Ve insan burada ne öğrendiyse onu gider. Ben ne öğrendim? İşte ben zar atıp oyun oynamayı öğrendim. Hem de severim. Sabah akşam oynarım. Bu benim kültürüm. Poker oynarım. Bilmem ne gibi. Düşünürsen ya da bir tanesi sabahtan aşağı kadar hep makyaj yaparım. Başka bir şey anlamam zaten falan diyorsa. Bilgi paketçiliklerinde şeyler var. Eksikler var. Evet. Almıyorlar, açmıyorlar o Açmıyor. paketleri. Açabiliyor. Bana gereksiz, bana bu yeter Bana diyorlar. bu yeter. Veyahut da ben zar atayım veya ne yapacağım ben işte kahvede kağıt oynayayım Tamam, falan. bunların hepsi cennete gidecek. Öyle düşünüyorum. Hepsi cennette. Tamam mı? Peki ne götürdü? Yani makyaj yapıyorsa makyaj güzel. malzemeleri, Evet. kağıt oynuyorsa Sana- kağıdını götürdü. Yani öbür kağıdını götürdü. Peki oraya götürmemiz gereken şey ne? İşte Allah'ı görmek için gitmemiz lazım. Aynen. Neden biliyor musun? Allah'ı bulduk, yakaladık, tamam, inandık. İnandık, 2 kere de iman ettik. Hepsini saydık. Allah'ı da yakaladık. Bir dakika. Görecek miyiz acaba? evet. Allah diyor ki bak diyor sen hak ettin diyor. Sen beni buldun, buluşturdun. Hani Oz masalı vardı ya, Oz büyücüsü. Evet. Onun arkasından gidiyorlar falan. En sonunda büyücü buluyorlar. Buluyorlar. Sen beni buldun diyor, şimdi konuşalım diyor. Konuşacağı yer Allah. Orası. O En zaman yukarı. biz bulduğumuz zaman bizimle konuşacak. Evet. O Diyecek yaratıcımız. ki sen beni aradın ya. Evet. İşte o benim. Bak o benim. Evet. İşte o mutlu son. Harika bir O şey. En güzel Mutlu son. son bu. İnşallah hepimiz Evet, ulaşırız evet. ona. Bu Ama- arada şöyle bir baskı alıyorum üzerimde. Bir sürü soru geliyorlar. Evet, çok soru geliyor. Peki mesela bir tane rastgele sor bana. O zaman Sonra gene döneriz böyle konulara. tamam. Ben hemen şeye gireyim o zaman. Radyonun sayfasına gireyim. Veyahut da rejideki arkadaşlar bana yayın sırasında gelen sorulardan birkaçını Yani ne olursa olsun bir tane seçin atın bana. evet, bir soru gönderirlerse bana oradan, ben de hemen buradan kaptanıma yönelteceğim o soruyu. Biz sorumuzu bekleyelim. Arkadaşlar, rejideki arkadaşlar o soruyu bulup bize ulaştıracaklar. Evet. Sorular o kadar çok ki bana geliyor. Merak etmesin. Cevap da bende çok. Evet, biliyorum. Cevabı Cevap da da sizde. Bunlar için şöyle bir şey de yapabiliriz ileriki programlarda. Tamam. Hani soru cevap şeklinde. Çünkü sorular bayağı da birikti arka arkaya. Yani bu soruları aslında soruların içerisinde kısa cevaplar da var veyahut da bir programa sığmayacak cevaplar da var. Ama genel olarak öyle bir program. O zaman şöyle bir şey teklif ediyorum. Bütün kolektiflere, yani ne kolektifleri bunlar? Radyo, televizyon ama bu yörenin, Aydın'ın kolektiflerine biraz daha büyütelim. Selçuk dahil olsun falan, hani onlar da İzmir'de dahil olsun. Kolektiflere şu haberi verelim. Radyo kafeterya vardır, biliyor musunuz? Radyo kafe. Evet, radyo, TV kafe. Evet, TV kafe. İstanbul'da bunlar mevcuttur. Radyo kafe, TV kafe. Oraya insanlar gelirdi. Üye olurlar. Üye olurlar. Bir tarafta canlı yayınlar olur, programlar Evet. olur.
hem orada oturur izlerler hem de Evet. başka bir şey birebir hani imza günleri vardır Evet, ya evet. insanların, Evet. yazarların. Evet. Birebir sohbet, canlı sohbet. Evet. Televizyon Ve olsun olmasın. yine çok kişi sizinle tanışmak istiyorlar. Hatta Tamam hususi ama herkesi nasıl yapacağız? Böyle Evet. bir yere davet edeceğiz. böyle bir yere davet edeceğiz. Ve bir hani parti liderleri yaparlar. Öyle bir şey yapacağız. Ben parti değil bilim lideriyim. Evet. Sevgili dostlar, çok yakın bir süre içerisinde radyo kafemizde açılacak ve o zaman bir duyuru yapacağız. Duyurumuzda işte bir buluşma yerimiz ve buluşma tarihimiz olacak. Yine orada kaptanımız olacak. Canlı yayın dışında da sizlerle birlikte olacak ve kaptanla tanışma fırsatı da yakalayacaksınız. Evet. O zaman orada birebir canlı sorularınızı da Tabii, sorma tabii, imkanınız tabii. da olacak. Çok yakında böyle bir imkana da kavuşacağız. olacaklar. Bunun altyapısı için. Özellikle kışın hı. yörük çadırlarımız var. Evet. Burada toplanabiliriz. Buralarda çok güzel toplanacağız. Hem de nasıl bir konferans olacak? Evet. İç içe, biz bize, O zaman daha güzel bir sinerji olur. Çok yani hazır mükemmel sorular. bir şey olacak. Orada da yani bu şöyle demek. Biz canlı bir programa geçeceğiz ama bu programın içerisinde de seyirciler de dahil olacak Yani ve direkt evet, soruları da reklam vermek verebilirler. istemiyorum. Biraz tersiz onlar. Arena gibi yani. Evet, evet. Niye olmasın? Evet. Yani bunun hazırlık ve çalışmalarını yapıyoruz bizler de. Bu stüdyoları kurmaktaki maksadımız da zaten oydu. Bu sizlerden gelen talepleri de bir şekilde karşılayacağız ve buluşacağız. Oralarda buluşacağız. Kaptanıma da soruları direkt kendi ağzınızdan da söyleyebilirsiniz. Böylelikle yani sevgideğer dostlarımızın birebir yüz yüze hem de canlı yayında canlı soru soracaksınız. Benim öyle güzel bir özelliğim var ki Allah'ın verdiği bilgi paketçiklerinin bana yüklediği özellik. Evet. Sorular gelmiş bu arada kaptanım. Şöyle diyor. Brexit ve Avrupa Birliği meselelerinden bahseder misiniz diyor bir soruda. Brexit ve Avrupa Birliği. Peki. Ege Levent Birlik. Brexit ne demek? Avrupa Birliği meseleleri. Onunla ilgili bir soru var. Peki. Ama başka bir politik konu. Girelim, fark etmez. Tamam. Şimdi Avrupa Birliği şunun için kuruldu. Fransa ile Almanya'nın ezeli rekabeti, birinci, ikinci, üçüncü, olası bütün dünya savaşlarında bu ikisini bir araya getirmek için. Buna Benelux da katıldı. Belçika, Nederland, Lüksemburg, Nederland, Hollanda ve Lüksemburg da katıldı, giderek Avrupa Birliği diye bir şey yaratıldı. Avrupa Birliği yaratılırken Hristiyan bir Avrupa Birliği'ne özen gösterildi. Daha sonra 74'lerde falan Yunanistan falan alındı. Evet. Türkler çıkarma yapınca. Sonra iş zıvanadan çıktı. Rusya dağıldıktan sonra Baltık ülkeleri girdi. Diğer eskiden bizim demir perde dediğimiz Balkan ülkeleri. Evet, onlar girdi. Romanya, Bulgaristan, şu. Ama bir türlü biz giremedik yani. Biz giremedik. Çünkü neden biliyor musun? Aykırılığımız var. Evet. O ne? Biz Haçlı değiliz. Evet. Ve Hristiyan kulübü değiliz yani. Değiliz. Haçlı değiliz. Evet. Brexit'e gelince Britanya bu birlikten çıkmak istedi. Sebebini söyleyeyim. Enteresan bir soru. Nereden bunu sordular? Şimdi benim Siyonizmi de anlatmam lazım. O zaman yani anlatalım. Böyle bir soru geldi. İlk soruyu okudum ben de. Hani diğer sorular da var. Gelen soruyu okudum. Şimdi şöyle bir soru var. Yahudilerin bütün dünyayı köleleştirmesi anlamına gelen Siyonizm. Amerika'ya hakimdir. Amerikalılar zavallılardır. Evet. Yani Rockefeller gibi, Rothschild gibi 8-9 ailenin kurbanıdırlar hepsi. Amerika'yı yöneten o aileler. Aynen. O dursun. Ben Britanya'yı anlatmak istiyorum. Britanya bunun dışında kendisi hükmediyor. Evet. Siyonizme diyor ki bak kardeşim ben askerim.
Hindistan'a gideceğim, oraya gideceğim, buraya gideceğim, işte Nikaragua'ya gideceğim, Tanzanya'ya gideceğim, hepsi benim diyor. Evet. Sen de götüreceğim ey pis Yahudi, ama diyor, söylüyor pis Yahudi diyor. Sen de götüreceğim diyor. Birleşik Krallık. Soho kelimesi pis demek istiyor. Soho. Evet. Yani Soho. Çok çok pis kokan semtlere denir. Ha, ilginç. Ey Soho Yahudi, sen de oraya götüreceğim diyor. Götürüyor. Bunlar gücüyle, silah gücüyle, Evet. kırmızı urbalılar. Onlar silah gücüyle giderken diğerleri, Yahudiler de iktisadi, ekonomik güçle o ülkelere sahip oluyorlar. Oraları sonuna kadar soyuyorlar, soğana çeviriyorlar. Sömürü düzenini Evet. uyguluyorlar. Ve pis şeylerini de götürüyorlar oralarına, ırkçılıklarını. Irkçılıklarını, faşizmi götürüyorlar. Oradaki bütün zencileri aşağılıyorlar, Hintlileri, Pakistanlılar, neyse Evet. adları. Evet. Guyana'lıyı, işte İngiliz koloni, hepsi aşağılanıyor alayı. Brexit nedir? İngiltere diyor ki, ben diyor Yahudiliği kullanacağım, Siyonizmi. Bir kambur, bir bebek gibi yanımda taşıyacağım. Onların bilgisini, onların Musa'dan beri, 7000 yıldan beri olan bilgisini alacağım. Her yeri zapt edeceğim, her yer benim olacak diyor. Bende güneş batmayacak diyor. Yani Bu. İngilizler de Yahudileri ben kullanacağım mantığıyla onları yanına alıyor. Onların kontrolünü bende olsun diyor İngilizler de. Ve O şekilde kontrolü alıyor. anlaşıyor. Şimdi Brexit nedir? Ben diyor bundan çıkacağım. Ey Yahudiler, sizinle yaptığımız anlaşma bitiyor. Öyle. Belli bir süresi vardı. Artı süresi var. O sürede Hong bitiriyor. Kong'un tesliminden sonra. O zaman İngilizler alacağını aldı da artık sepet havası. Brexit Sepet havası. sepet havası. Yani ayrışıyorlar artık. Önce şeyden ayrışıyor. Avrupa Birliği'nden. Evet. Zaten İngiltere hiçbir zaman girmedi. Geri çekti kendini yani zaten. Euro sistemine girmedi. Euro satılıyor Evet. ama İngiltere'de sterlin o. Sterlin de evet. Başka bir şey Giriyormuş gibi yaptı Avrupa Birliği'ne, sonra geri çekildi. Evet. Şimdi bunun üzerine hemen içerideki Yahudiler şeye de kazık atmaya başladılar. İngilizlere de. Politikacılara. Evet. O zaman biz de işte Pict, yani Keltleri, İskoçları, İrlandalıları, Kuzey İrlanda ayırırız. İngiltere bayrağı kuşa döner. Onlar da bu şekilde tehdit ediyorlar. Ayrıştırırız Evet, sizi diye. falan filan. İrlandalıları, Evet. Keltleri, Evet. İngilizleri. Evet, ayrıştırırız diyorlar. Bakın Brexit kendi de ayrıştırması anlamına geliyor. Çünkü İngiltere bayrağı şöyle bir çarpı Evet. İskoçya bayrağı. Evet. Üstünde İskoçya Evet, bayrağının. İskoçya. Üzerinde artı İngiltere, kırmızıdır. Evet, bir Sonra çarpı bir İrlanda'yı artı. temsilen, yani bağımlı olan İrlanda'yı temsilen diğer bayrak. Üç renk üst üste bindiği zaman bunun adı İngiliz bayrağı oluyor. Birleşik Krallık, United Evet. Kingdom oluyor Evet. yani. Şimdi çok enteresan bir noktaya geldiler. Brexit olayında. Bir kere dayanma gücü yok Avrupa Birliği'nin. Evet. Önce külüstür ülkeler, başta Yunanistan. Evet. Bakınız, Yunanistan diye bir devlet yok. İflas etmiş bir şirket varsa, o şirket iflas etmiştir. Yunanistan diye bir devlet yok. İflas İflas etti. etti, bitti. Arkadan gelecek olanlar da Baltık devletleri. Bir kere Estonya kendini kurtaracak. Finlandiya'ya göbekten bağlı. Fince konuşuyorlar. Onlar. Evet. Onlar kendini kurtaracak. Letler var. Litvanlar ve Letonyalar. Litvanlar. Onlar Litvanya. zaten kendi ayrılışlarını tamamlamışlar. Brexit'e girecekler. Evet. Şuna çok dikkat. Portekiz de iflas etti. İrlanda iflas etti. Portekiz, İrlanda bayağı iflas edene Yunanistan Bir etmişti. dakika. İspanya iflası yolunda, O da tehlikede. İtalya ikiye bölünerek kendini kurtarmaya çalışıyor. Kuzey Ligi diye bir şey yapmaya çalışıyor. Orada parçalanıyor. Parçalanıyor çünkü neden biliyor musun? Bütün Kuzey İtalya'nın, o Milano'nun, işte bilmem neyin, Fiat'ın olduğu Torino vesaire reklama girdi mi?
Girmesin. Girmesin. Ya ben araba fiyattan bahsettim. Aynen, araba fiyatından bahsettik. Fiyat demedik yani, Evet. fiyat dedik. Neyse o ve moda merkezi, İtalyan mobilya, İtalyan mutfak. Yani Biliyorsun, bütün endüstrinin döndüğü ve Evet. para kazanılan bölgeler. 4 tane. 4 tane bölge. Mesela atıyorum işte Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul gibi. Gibi. Düşün. Gibi. Öbürleri ne yapıyor? Sicilya, Mafya. Bir şey elektriği kaçak kullanıyor. Bizim doğuda da var ya öyle şeyler. evet, üretmiyorlar bir şeyler. Hiçbir şey üretmiyor. Gidiyor, zorbalıkta alıyor. Evet. Yukarıdakiler güneye göndermeye çalıştılar. Kuzey Ligi, Güney Ligi'ne habire kazanıp gönderiyor. Evet. Peki arada ne var? Roma var. Geçiniz. Roma bir Vatikan memleketten başka bir şey değil. Evet. Adı Roma. Evet. Peki ne kaldı? Napoli. O ne yapıyor? Turizm yapıyor. Capri Adası, İskia Adası falan filan. Ben ne kadar gereksiz ayrıntılara girdim ya. Neyse. Ama güzel bir konu yani, Peki. bir konu hani. Tamam. Yani ben de sonuna kadar giderim, anlatırım. Tamam yani, artık Avrupa Birliği dağılıyor. Bakın, İspanya, İtalya Evet. iflas etti diyorum. Etti. Etti. İlan edemiyorlar. Yani o işi bitmiş. Evet, koca Portekiz. Brezilya'nın sahibi olmuştu zamanında. Şimdi bunlar bizi ayrıştırmaya çalışıyorlardı. Bizden evvel kendileri İşte ayrışmasınlar. Onu söylüyorum. Evet. Hepsi Brexit. Sadece Brexit değil. İşte ver bir memleket adı mesela. İspanya'da. Evet. Spexit. Evet. O da Space. yok. O da yok. Yani O da gidiyor. Evet, çok ilginç. Bu şeyde de başladı sanırım kaptanım. Amerika'da da bu durum Amerika'da var. da evet, Uranüs'le Amerika'nın üzerinde ilk saat 12'de üst üste geliyor ya böyle. Üst üste geldiğinde Uranüs'le Plüton üst üste geliyor. Nerede? Aşağı yukarı Oklahoma üzerinde bir araya geliyorlar. Geldiğinde Amerika'da garip şeyler olmaya başlıyor. Önce niye bunlar geliyordan ziyade bu yıldızların özelliği ne? İkisi de devrimci, darbeci. Plüton kanlı, öbürü nezaketle, Evet. zarafetle. Evet. Hiçbir şey devirmeden, kırmadan yeniden darbe yapıyor Atatürk gibi. Evet. Atatürk kimseyi öldürmedi. Evet. Öldürdü mü? Yok, hayır. Vatanımızı savunduk. Kimse öldürmedi Evet. Atatürk. Atatürk bir kişiye bile kıymamıştır. Evet. Bu kadar basit artık. Evet. Atatürk gibi devrimci. Evet. Evet. Atatürk gibi devrimciler Uranüs'ten geliyor. Ama Stalin gibi pislikler, Plütonları çok güçlü. Savaş tanrısı Ares, Mars. Mars. Yani diyeceksin Onlar bunlar ne şimdi? Tamam, bunlar da dursun bir kenarda. Tamam. Hani bilelim bunu. Demek ki iki türlü darbeci, devrimci yıldız olan Plüton ve Uranüs Amerika'da üst üste geldikleri saat 12 gösterdiklerinde Üst üste denk geldiğinde. Amerika'da bir şey oluyor. Bu 84 yılda bir oluyor. Birincisi koloniler döneminde oluyor. Döngü gibi bir şey bu. Evet. 84 yılda bir Evet, döngüsü var. siklus deniyor ona. Aha, Cycle. siklus. Cycle. Devinim. Devinim. Tam Türkçesi. Bunlar oluşuyor. 84 yıl sonra o sömürgelerin kurulundan sonra İngilizler, Kral George falan çok yüksek şey veriyor. Nar deniyor onlara. Vergiler. Vergiler. Bunun üzerine dönüyorlar İngilizler. Şeye bakıyorlar. Tamam. Onu zaten evet. Pardon, aramızda bazen konuşabiliriz değil mi? Normal. Evet, işaretleşiyoruz, Çünkü evet. kulaklığımız yok. Yani birbirimize başka şekilde konuşamıyoruz. Evet, ne yapıyorlar? Vergi vermemek için Kızılderili kılığına girerek Boston limanında çayları denize döküyorlar. Evet. Çayları. Bunun üzerine Amerikan
Amerika ile İngiltere'nin savaşı başlıyor. Kurtuluş Savaşı. Evet. Independent, Kurtuluş Savaşı. Independence Day. O başlıyor. O savaş başlıyor. 84 yıl sonra Amerika kurulmuş fakat Yahudiler güneyi işgal etmiş. Evet. Çalış köle, Sistemi. şeker kamışları falan filan yaparken kuzey Amerika Abraham Lincoln kendisi aynı yıldızın etkisinde ve Kova burcundan Evet. Öz burcu. Adı ne? Kova burcunun diğer adı Özgürlükler burcu. Özgürlükler bu. İnsanları serbest bırakmaya çalışıyor. İsmini aldırma, Yahudi değil. Abraham Lincoln Abraham Lincoln zaten Yahudi değil. daha önceki programlarda da açıklamıştık. Meluncan Türk'ü. Türk'üdür. Evet. Meluncan'dır, bizdendir. Bizdendir. İyi de yapmış, köleliği kaldırmış. Evet. Yahudileri yenmiş tek insandır. Sonra Yahudiler onları yendi. Evet. Kennedy onu aynı günlerde Suikast düzenlediler Yahudiler. şekilde. Yani İntikamlarını o aldılar. iç savaşın arkasında farklı şeyler vardı. Evet. Yahudilerin intikam gibi şeyleri vardı, Evet. düşünceleri vardı. Demek ki bu iç savaşta 84 yıl sonra oldu. Evet. İlk top patladı. Güneyliler topu patlattı, kuzeye düştü. Bir yarım bölük asker süvari birliği ziyan oldu. Onlara işte deniyor, Yankiler diyelim, Kuzeylilere. Bundan sonra 84 yıl daha koyuyorsun. İlk topun patladığı gün üzerine. Evet. İlk savaştan, Kuzey-Güney Savaşı'ndan ilk topunun patladığı zamandan üzerine 84 yıl koyduk. Gene ikisi bir araya geldi, bir şey olacak Amerika'ya. Evet. Gene neye geldik? 1943. İkinci Dünya Savaşı başlamış ama Amerika içinde yok. Evet. Amerika'yı nasıl içine almamız lazım? Japon, intihar uçakları, kamikazeler, geri dönemeyeceklerini Pearl benzin Harbor'ı olmakla bile. Evet, bombaladı. Pearl Harbor'ı bombalıyorlar. Amerika mecbur kalıyor savaşa girmeye. Evet. Peki bu 1943 Pearl Harbor baskını üzerine bir şey daha koyalım. 83,5 yıl. Evet. Koyalım 1943. 84 yıl daha ne eder? 2028 mi yapıyor? Dur ben parmağımda satacağım biliyorum. Canlarım benim. Onu hesapladınız mı arkadaşlar? 2027 diyor. 2027. 2027 yılında bir şey daha gelecek Amerika'nın başına. Amerikan başına gelecek. Kötü şeyler gelsin. Evet, Kaliforniya bir exit olacak. Ayrılmak istiyorlar. Kaliforniya değil mi? Hem de CA exit olacak. Kalexit. Evet, Kalexit. Evet. Texas Sit. Hepsi. Evet. Yani İtalyan Ligi'nde olduğu gibi, Kuzey Ligi'nde olduğu gibi ayrılmak istiyorlar ya kendilerini kurtarmak için. Evet. Kaliforniya'da ayrılacak. Kaliforniya ayrılınca dolara olan bağımlılık bitecek. Evet. Şimdi bütün izleyicilerimizin garipseyeceği bir şey söyleyeceğim. Dolar kağıtla basılır, karşılığı yoktur. Federal Banka, Fed Bank sadece 10 tane Yahudi ailenin malıdır. Yadırgayacağız nokta şu. Bir adam çıkar ortaya, adı Satoshi Nakamoto. Boşuna aramayın. İnternette kimse bulamadı onu. Sakın siz de aramaya kalkmayın. Meçhul bir adam var. Kimse de bilmiyor onun kim olduğunu. Öyle bir para sistemi yarattı ki adı blockchain. Evet. Önceki sizin bildiklerinizin dışında bir paradan bahsediyorum. Blockchain, Bitcoin. Bitcoin o tamam. Herkes Bitcoin sahibi oldu şu anda. Evet. Birçok Bitcoin markası çıktı. Evet, birçok. Blockchain'den bahsediyor. Ama adam, bu Satoshi Nakamoto denen müthiş adam, blockchain diye bir şey yarattı. Ne yapıyor? Doları yerine geçiyor. Evet. Ellerindeki dolar 2027'de Amerika'nın sadece tuvalet kağıdı oluyor. Değeri yok ki. Eyvah eyvah. O zaman hani doları olanlar falan varsa 2028'de kesin uzaklaşsınlar yani dolardan. Benim adım falcıya çıktığı için Sabah gazetesi müdürüyken kaçtım saklanmacı. Evet, anlatmıştınız Günaydın. ilk programda. Ama çıkmasın. Evet, adım çıkmasın. Evet.
İşte konudan konuya atlıyoruz ama Evet. aslında değil mi? Her şey var. Peki Brexit nedir? Amerika, Kaliforniya ayrılırsa, Miami ayrılırsa, Texas ayrılırsa bunlar kimle işbirliği yaparlar biliyor musunuz? Kraliçeyle. İngilizler. Zaten öyleydiler. Zaten öyleydi. Öyle değiller miydi? Evet. Bence de sence. Evet. O zaman Yahudinin evet. sonu. Evet. İsrail'in sonu. İsrail'in sonu. Yani İsrail'in sonuna artık dünyayı karıştıramayacaklar öyle yani. Yani Kendi kafalarına göre. İngiltere Brexit derken hani burada nasıl şifreler koydu? Değil mi? Şurada. Brexit içinde Siyonizmin şifresi de var. Evet. O zaman İngiltere çok büyük oynuyor dünya Öyleydi üzerinde. zaten. Öyleydi. Şu anda iddialarını Evet, pekiştiriyorlar. Şimdi İngiltere planlı programını yaparken sanayi devrimini, yani kaba makine devrimini 1.0 sanayi Evet. devrimi. şu anda 4.0 4.0'a geçiş yapıldı. geçiş var. 4.0 nedir? Ben ufak bir örnek vereyim aslında. 4.0 şudur. Alırsın Tesla arabayı. Bir de robot korsun. Mars'a gönderirsin. Orada dolaşır. O resmi bulursanız çok güzel olur. Evet, Yani evet. biz sipariş edelim, gelirse gelir. Tamam, evet, bir araç vardı. Sevgili Elon Musk'ın gönderdiği, uzaya gönderdiği bir Tesla aracı vardı. Evet. Mars'a diye. Arkadaşlar gerçekten Mars'ta. Mars Evet. yörüngesinde. Şaka mı bu ya? Evet. Ya insanlar bir kiraya gittiler, bir daha gitmediler. 4-5 sene önce sadece Ay'ı biliyorduk. Başka bir şey yoktu yani. Yoktu. Birden Şu anda Mars'a gitme planları 2030'da Evet. Elon Musk da taşınmayı düşünüyormuş Evet. Mars'a. yani neyse ne. Yani 4.0'ı yaratan Evet. Elon Musk gibi insanlar. Sanayi devrimi. Evet. Bu 4.0 da aşıyor biraz. 4.5 oluyor galiba. 5'e doğru. 4.5 Evet. gibi. Şimdi ben bilmiyorum. Soruyu soran arkadaşlar mutmain oldular mı? Evet, Brexit'i soranlar bilmiyorum. Çünkü Evet. Şimdi burada olsalardı yüzde sorardı. Evet. Konuşurduk daha. Brexit böyle bir şey. O zaman bizim de hani Türkiye olarak bizim yerimiz neresi olmalıdır? Hani Şimdi Türkiye'nin Rabbimizi yeri. yaratırken siz askersiniz, siz bir şeyden anlamazsınız, ticaret bilmezsiniz der. Doğrudur der. Ama askersiniz. Evet. Asker bir millet Türkler. Evet, asker bir millet. Türklerin indileri çıktıları şöyle, Osmanlı'yı baz alırsak Evet. ya da Göktürkler baz alırsak 800 vardır. 1299, 899, 1299 vardır. 1699 vardır. 1299'da kurulur. Kurulur. Güzel, artı. Osmanlı'nın 1699'a kadar gider. Gerileme başlar. düşmeye başlar. Gerileme de duraklama. Bir 400'ü daha koy. 2099. 2099. Bizim çıkışımız orada. Bu sefer gene çıkacağız. Evet, tekrar bir dev bir imparatorluk veyahut da dev bir birlik, Yani Türk Turan Birliği. diyeyim ben sana. Turan, diyeyim. evet. Ama evet. bu 2099 yılındaki teknolojiler öyle bir hale gelecek ki Evet. bir periyot var. Bu periyodun bir gün şeyine gireriz sırrına. Şöyle söyleniyor. Çakka, Çakka, bir de Gurt Gurt. periyotları. Çakka Moğol demek, çakal. Ha, Çakallar Moğol. Moğollar her bilmem kaç yüzyılda bir çıkıp bakın Moğollar deyip geçmeyin. Kubilay'dan başlıyor. Evet. Ya ne diyorsun ya, Danimarkalılar, Vikingleri baba tarafımı kovaladılar ya. Evet. Dünyanın her Ulan tarafına nereye saldırmışlardı. geldiniz? Bir de oğulları, çocukları işte bir sürü Çağatay, Ogeday. Evet. Neyse imparatorluklar kurdular. Timuroğullar geldiler, şeyi yendiler, Osmanlıları yendiler. Evet. İşte böyle bir şey. Şimdi gelelim kurtlara. Kurtlara. Kurt sözcüğünü bir tarafa bırakırsak, İskit kelimesi. İskit en eski kurt anlamındadır. İlk kurt, ilk kan gibi. Evet. Çünkü çok tuhaf bir kelime. Şu anda itli kötü kullanıyoruz. O zaman tabii O zaman
kurt Onun için manasındaymış. kurt dedim. Onun için kurt dedim. Evet. Yani gökbörü falan değil. Onun adı. Onun adı it. İt. Ama ya ne biçim hakaret ediyorsun falan. Şimdi günümüzde it kelimesi Başka hakaret bir şey için kullanılmış. Halbuki köpek ayrı, it ayrı. Aynen. O zaman Aynı belki de kaptanım daha köpekler hani Ayrışmamış. kurtlar evrime geçmemişti. Köpekler Evet, ayrılmamıştı. Belki de Evet. ondan olabilir. Yani öyle bir şey olmuş. Kurtu temsil eden ırka İskit deniyor. Evet. İskit Türkleri. İskitler. İskit. Eski, En eski itler yani kurtlar. en En eski. eski kurtlar, İskitler. Yani Türklerin kökeni de zaten İskitlerden geliyor. 2099'da İskitler geri geliyor. Oo yaşasın. Evet, aynen Yaşasın. öyle. 2099'da o zaman İskitler geri İskitler geliyor. geri geliyor. Geri Yani geliyor. devasa bir güç Yani olacağız. çakallara kalmadı dünya. Pardon, Aynen. çakallara. Çakkallara Onlara kalmadı. kalmadı Aynen, dünya. aynen. Artık dünya İskitlere geliyor. Evet artık dünyayı Evet. İskitler 2099 itibariyle Evet, evet. yönetimini Evet. ele geçirmiş olacaklar. O- Tabii dişi İskitlere de hani meşhur ok atan, Tomis, Evet, Momis. evet. Onlara da Amazonlar. Eskite deniyor. Eskite. Hani bayan anlamında Evet. ekliyorsun. Evet. Eskite. Eskite. Ne Evet. güzel isim. Askite. Evet çok güzel isim. Değil mi? Aynı zamanda bizim Ozan ve Emel'in de çocuğunun ismi. Ya. Kızının ismi Askete. Evet. Çok güzel bir isim. Kendisi de çok şirin zaten. Evet. Hı hı. Programdan önce deneyim yaptı o. Buraya geldi oturdu. Evet. Deneyimledi burayı. Evet. Evet çok güzel. 2099 o zaman bize müjdeli bir tarih olsun. 2099'a zaten öyle. itibaren Zaten tekrar Hani görür müyüz görmez bizi de düşünmeyin. Ben 2000 yılını görür müyüm dedim. 2020'ye geldim ya. evet. Maşallah. Ya- Daha da görün kaptanım. Ya görelim Lazımsınız siz zaten bana. ya. Evet. Görelim yani. Lazımsınız görelim bize. de buraları anlatalım yani. Evet. Evet. Buraları. Evet. Daha çok inşallah çok programlar yapacağız. Çok güzel konulara Bazen eşofman da değineceğiz. giyebilirim. Eşofmanlı Şevket Hoca. Evet gibi. Bazen eşofman Evet, da kendi aramızda böyle şakalaşıyoruz. Kaptanım. Bırakın şakalaşalım. Bırakın şakalaşalım. Bak her şey çok güzel. Evet. Yani bırakırsanız bizi biz one man show bile yaparız. Talk show bile yaparız. Bir eksiğimiz yok. Evet. Fakat ben hepsini gökkuşağı gibi içinde vereceğim. O zaman Hepsini. kaptanım sizden bir şey rica edeceğim. Aynen. Hani bir asker anınız vardı, askerlik anınız vardı. Hani bir Las, fındık diyemiyordu. Ben halen gülerim. Onu anlatır mısınız bize? Ben bunu 100 kere anlattım, 100 kere gülebilirim. Bilmiyorum. Askerde Las kardeşimiz bana şöyle diyor. Ne oldu? Çık. Sizde incelik yoktu. İncelik yok. Nasıl yani? Biz finduka finduk diyoruz. Siz finduka finduk diyorsunuz. İnceluka bak. Ne dedim bir daha söyle. Biz finduka finduk diyoruz. Siz finduka finduk diyorsunuz. İnceluğa bak. Hepsi aynı diye finduk. Ya bir dakika ya gel dedim Evet. ya. Biz finduk demiyoruz dedim ya. Bak dedin diyor. Bırak şimdi. Finduk demeyeceğim. Fın de diyor. Fın diyor. Fın. Fın. Dık de diyorum. Dık diyor. Dık. Birleştir ikisi finduk. Bir- Yapışmış. Birbirine yapışmış. Ya onlar da çok esprili şeyli Bütün insanlar. Karadenizlere buradan selam gönderiyorum. Aynen onlar olmasa Canlarım. Onlar olmasa yüzlerimiz var ya, gülmeyecek. ben gülmeyi unuturum. Aynen. Çok seviyoruz onları. da. Kendileri de dalga geçiyorlar ya. Aynen. O aynen. melamiliktir Aynen. biliyor musun? Evet. Evet. Kendini sorguluyorlar. Aha, O çok şekilde. işte ben çok gördüm şeylerde. Zaten bir tane oflu arkadaşımız da yanımızda zaten. Fıkra gibi insanlar onlar. Ya hepsi öyle ya. Yaşıyoruz, Konuşurken görüyoruz yani. fıkra anlatıyorlar Aynen, yani. aynen. Evet. Ve kendilerine de Evet. dalga geçmesini de biliyorlar. Kendilerine sokuyorlar önce çuvaldızı. Fakat şunu ayırt edemiyorlar. Biz finduka finduk diyoruz, siz finduka finduk diyorsunuz. Bizim tayfa sizin tayfayı döver. Ya bilmiyorum ki. Evet, biz böyle bazen Şakalaşıyoruz. kendi aramızda şakalaşıyoruz. Evet, İnsanın mesela soruyor burada Süleyman geç bir şey sordu bana Beter. Arkadaş burada. Hocam dedi böyle elini kaldırdı. Hocam dedi. Biber mi daha yeşildir, domates mi daha kırmızıdır? Ben hemen Şevket Hoca gibi
falan oldu. Dedim ki cevap olarak patlıcan daha mordu. Ama o patlıcanı burnuna sokarım dedim. Evet. Ya ne güzel ya böyle hani Evet. şakalar, espriler. Yani bakın ne güzel konulardan girdik. Allah'ı aramaktan girdik. Ondan sonra bilgi paketçiklerini anlattık programda. Hemen ardından Brexit'i anlatmaya başladık ve güzel müjdeli bir tarih verdik 2099. Hatta Güldür Şov'a destek attık. Behlülçe'ye selam. Behlülce'ye selam. Evet. Arada onları da izliyoruz ve çok başarılı bir ekip. Ya. Evlerin önü Behlülçe oynar örümcekle görümce. Evet. Güzel oldu. Onu duymadım ben. Uydu mu? Öyle bir şarkı var. Evet. Tamam. Bahçelerde börülce, oynar gelin görümceydi, değil mi? Behlülçe yok mu? Behlülce miydi o? Görümce yoksa görümce miydi? Bilmiyorum. Örümceğin görümcesi mi var? Onu anlayamadım. İşte karıştı birazcık. Kaptanım teşekkür ediyorum çok size. Bu arada saatlerimiz 22.43'ü gösteriyor. Yavaş yavaş programımızın son 10-15 dakikalık bir soru sürecine girdik. Diğer soruyu da sorabiliriz. Hemen bakayım. Diğer soru. Bir soru gelmiş. Geldi soru. Bilgi paketçiklerini nasıl alıyoruz diye bir soru gelmiş. Bilgi paketçikleri diğer adıyla misal paketleri içleri yüklenmiş bir şekilde Kalübela'dan transit geçtiğimiz dünyadan da en sonunda Allah gözle göreceğimiz o tabakaya kadar, cennet denen yere kadar devam eden bir şey, olgu. Evet. Nasıl bir şey? Bakın Allah ruhundan üfledi. Kelime nedir? Allah ruhundan üfledi. Ruhundan üfledi. Üf. Kendisi yani. Kendisi evet. Bu nasıl geliyor bize? Bakın geldi. Ben hava alacağım şimdi. Ciğere gitti değil mi? Evet. Önce hipofize gitti. Buraya. Hipofiz bezine gitti. Bakın hava alıyorum. İnanın burada. Evet, buraya çekiyoruz önce. Önce burada. Evet. Ama ciğerim şişti. Ya önceye bak sen önce. İlk önce geldikleri yer burası. Ondan sonra ciğer doluyor. Orada üçüncü göz var. Hipofiz var. Madem ki böyle bir soru geldi, belki onun yanıtı olan Ra'nın gözünde bulabilirler. Ra'nın gözü, evet. Bir şekil vardı. Belki o şekli de gösterebiliriz. Belki olursa. Onun üzerine daha rahat anlatırım. Tamam. Orada bir matematik var. Bu matematik Fibonacci sayısı var. Fibonacci demedim. Fibonacci sayısı. Ben Fibonacci Fibonacci dediniz. Fibonacci ayrı. Ayrı. Evet. Şekil bu arada gelmiş. Ra'nın bakın, gözü. Arkadaşlar bu şekilde hipofiz bezimiz var bizim. Buna üçüncü göz deniyor. Evet. Zaten kendisi Kleopatra'nın gözü gibi duruyor orada fark ettiyse. Evet, şöyle sürmeli göz gibi duruyor. Evet, oranlar da belli. İsterseniz orijinalini verip sonra bunu verelim. Yani o sürme göz harfini verelim isterseniz. Ya da diğer şeyi bulalım. Hipofiz bezinin duruşunu bulalım. Evet, hipofiz bezinin duruşunu bulabilir miyiz arkadaşlar? O gelecek ekrana. Evet, çok birbirine benziyor aslında. O şey de gelsin. Hipofiz bezinin şekli de gelsin. Evet. Gerçekten Ra'nın gözüne benziyor. Bakın nerede biliyorsun? Maviye bakın arkadaşlar. Mavi bölgeye. Evet, mavi bölgede. Mavi bölge deminki resmin aynısı. Evet. Buranın adı üçüncü göz. Evet. Rüyayı orada görüyorsunuz. Rüyanın görüldüğü yer. Cintleri bilmem ne orada oluşuyor, veriyor. Evet. İki gözünüz neyle meşgul olursa olsun o mavi bölgede dejavu görüyorsunuz. Ya ben bu anı yaşamıştım diyorsunuz. İşte bakın mavi bölge. Evet. Hipofiz bezinin olduğu yer. Daha açık gözüküyor mu? Evet. Ne diyor? Le disemphal compose de epiphyses.
Efiz diye. Efiz, Talamus, efiz, hipotalamus. talamus, Pardon. hipotalamus. Hipotalamus. Düzeltiyorum. Evet, hipotalamus. Talamus üzerinden konuşacağız bunu. Evet. Değil mi? Kompoze de epifiz, talamus, hipotalamus diyor. Evet. Pardon, düzeltiyorum. Talamus üzerinden konuşacağız. Talamusu gösteriyor Evet. orada. Evet. Epifiz bezi de arkadan dolanıp geliyor. Orada ra'yı görebiliyor musunuz? Evet. Onu gösteremiyoruz değil mi? Evet, yani şekil üzerinde keşke yakınlaştırabilsek ama biz buradan Yani şimdi bu fark ediyoruz dil şeyi. sefal, sefal zaten beyin demek. hı. Le dil sefal kompoze de tertip demek, kompoze etmek, kompoze etmek. Epifiz, talamus ve üst Hipotalamus. talamus. Evet. Üst talamus. Abi bu Türkçesi bunlar. Ra'nın gözü dediğimiz yerde yani buradaki şeye çok benziyor. Şekle çok benziyor değil. Aynı onun. Aynısı. Belki Aynısı. bir sonraki programda bunu daha güzel anlatmak üzere Tamam. hafızaya alalım. O şekilleri geliştirip buraya düşürelim. Buradan anlatayım. Tamam. Bu bilgi paketçikleri nasıl okunur? Evet. Yani rüyada size ne gönderiliyor? Bilgi paketçikleri. Evet. Rüyamda uçuyordum, işte bilmem karpuz yedim. Sen bana dedin ki bilmem ne. Peki bunlar ne? Bunlar bilgi paketçikleri. Yani o misal yollu geliyor onlar. Rüyaları misal yollu alıyoruz. İşte o mavi bölge okuyor onu. Evet, çok ilginç. Ya. Çok ilginç. Bilgi paketçiklerini oradan rüya yoluyla da alıyoruz. Üçüncü göz. Üçüncü göz. Evet, adı üçüncü göz. Önce aldığınız nefes buraya gider. Ciğere gider. Sonra. Evet. Bakınız dikkat. Önce nefes aldım, buraya geldi mi? Bunun hemen arkasında duruyor. Evet. Önce o aldı oksijeni Evet. ya da bilgiyi. Bilgi paketçiklerini önce o kaptı. Sonra çoktan sonra ciğerinize gitti ve ciğeriniz kabardı. Evet. Evet. Demek bilgi paketçiklerini önce Ra'nın gözüne alıyoruz. Evet. Orada değerlendiriyor. Hatta rüyalarımızın görüldüğü nokta da orası. Evet. Ve rüyalar da bir nevi bilgi paketçikleri, misal yollu bilgi paketçikleri. Evet. O paketçikleri alıyoruz. Evet. Ona göre açıyoruz, Evet. değerlendiriyoruz. Evet. O zaman her uyuduğumuzda Geldi. Çok güzel geldi. evet, şu Bakın, anda birebir geldi. aynı. Aynen. Ra'nın gözüyle Evet. bu siyah olan zaten Mısır alfabesinde Amon-Ra'nın gözü. Hı. Bakın dikkat edin, birebir aynı. Evet. Gördünüz mü? Birebir aynı, evet. Her Birebir şeyle aynı. Bu Evet. kadar aynı da olmaz yani. Hı. Her şeyle aynı. Kaş var bakın gözün üzerinde. Aynen. Göz bebeği var. Aynen, her şeyle aynı. Ne kadar çok şekil olarak. İşte bunun adı üçüncü göz. Evet. Üçüncü göz. Rüyayı nasıl görüyorsunuz? Üçüncü gözle. Yarını hatırlayacağınız bir dejavuyu nasıl görüyorsunuz? Üçüncü gözle. Üçüncü gözle. Bunu da daha sonra konuşacağız. Evet. Hep beraber. Evet. Herhalde millet sıkıldı olabilir. Bilmiyorum. Yok, sıkıldıklarını Vedalaşma zamanı geldi mi diyorsun? Vedalaşma zamanı evet geldi artık. Hadi o zaman vedalaşalım. Vedalaşalım o zaman.